Başlattım. Senin şeylerini izliyorum bu arada. Sen de başlatırken ne diyeceğini bilmiyorsun. Evet, çünkü yani bilmiyorum, bende de öyle bir şey var. Hani Yasin çok der. Hani sen o record tuşuna bastığın zaman ben adımı bile unutuyorum der. Doktoru çektiğimiz arkadaşlarım. Öyleyim ben. Hani nasıl geliştireceğim? Nasıl, planladığım her şey gider. O çok normal. Şu Heyecan. anda bana olduğu gibi. Biraz böyle şeyle artık işin şeyi, çok amiyane tabirle bir şey olmak denir de onu demeyeyim. Olduğu zaman şey oluyorsun. Aman boş ver falan diyorsun. Bir şey olmuyor. Evet, o inşallah o evreye gelir. Kasmayacaksın zaten. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz demek çok kasıntı olduğu için Evet. boş ver, sal, nasıl gidiyorsa gitsin ya. İstediği yolu bulur zaten o. Ya ben sadece bu videolarda bile değil, şey videolarımda bile ilk bir girişimde şey oluyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum ve hani böyle bende de şeyle başladım. Deri Üniversite sakinleri hepiniz hoş geldiniz efendim falan diyorum. Çok güzel, yeterli. Ama işte bunu diyene kadar büyük bir can çekişme var o süreçte. Yani bir tane Zamanla aşılır, bir şey olmaz. kafamda çok sanki çok herkes izliyormuş gibi şey oluyorum. Bir tanesinde şey diye girdim. Hello, ne haber diye girdim. Abi bu da ne oluyor ya gibi oldu sanki. Çok izliyorum. İzliyorsam bir YouTube kanalını. Böyle kafam ona gidiyor herhalde. Onu açıyorum. Sonra da diyorum ki bayağı şeye benzedim şu anda falan oluyorum. Böyle sanki inanılmaz ünlü bir YouTuber'ım ve benzedi hani gibi. Yani bana çok zor gelir. Kendini açıklamak çok zor bir şeydir çünkü derin. Hani kanalına ilk defa gelen biri için bile hani evet benim kanalım bu, bunu açıkla videoyu uzattın. Ne anlamı kaldı o zaman falan. İsteyen baksın. Kardeşim senin Aynen. kanalında orada bir sürü videosu var. Şuradan videolar, şuradan canlı yayınlar, şuradan shortslar. Tamam, bitti yani, tanımak isteyen tanır. Değil mi? Araştırır. Dönem stalk dönemi derin. Derin mi? Hayır. Derin. Derin derin. Ben Evet, niye doğru gidiyor. devrim dedim zannettim. Yo, derin dedin. Tamam. Gördüğün gibi beynim arada short circuit yapıyor. Böyle bir devre şeyleri kopuyor bende. Ne dediğimi duymuyorum. Ben de kendimden emin olamadım. İşte Derin. videolarda en çok yaşadığım şey. O yüzden arkadaşlar, genelde biz hani beraber Percy Jackson şeyi çektiğimiz adayla biz iki beyin hücresini paylaşıyoruz adayla. Genelde onda olunca ben konuşamıyorum. Bende olunca o konuşuyor. Şu an bugün demek ki ondaymış. Biraz özür dilerim senin videolarını. Bekleyelim. Adı bana vermedi bugün beyin hücrelerimizi. O yüzden böyle kaldım, özür dilerim. Ya sorun yok da benimki de çok şey değil. Olsun, biz böyle birbirine vura bir şekilde elektriği çıkartırız onlardan. Çünkü ben de kendimden emin olmadım. Ben derinim. İçimdeki ses şunu derin. Derinim ben, değil mi? Derinim. Devrim de güzel isimmiş, geçtik. Hayır, Devrim diye de arkadaşım var da niye oraya gitti onu bilmiyorum. Böyle arada dil sürçmesi oluyor bende. Olur canım, ne olacak ya. Ben videoların hepsinde bu şey adı nedir, Talks modunda falan özellikle işte Hollywood falan deyince gerildim. Bir de ilk başta onunla başladım ya, böyle şey oldum. Ha? Yani hani böyle şu anda ne diyoruz acaba? Ben çok mu konuştum? Ben de çok konuşan bir insanım. Susayım. Ya o sırada benim ağzımdan çıkıyor ve ben o şey dediğimi unuttuğum için doğrulama ihtiyacı hissediyorsun. Çünkü kafan çok hızlı çalışınca bir an önce çıksın istiyorsun. Yoksa böyle diye böyle çorba oluyor o cümle yani. Yoksa düzeltemezsin. Sıfır yani, hani bilinç akışı kontrolü. Sıfır. Yok. Bilinç akışı kitapları da zaten sevmem. Kafam zaten bulanık. Sen daha da bulandırıyorsun. Yeter. Aynen öyle. Yani tek mutlu olduğum şey şeydi yani onda. Allah'tan sesli ve görüntü koymayacağım. Benim suratım böyle. Olsun. Olsun. Canlı yayında ben de öyle oluyorum. Fokus. Fokus iyidir. Yani canlı yayında daha da çok saçmalıyorum. O yüzden canlı yayında açmıyorum şu an. Açmıyorsun. Güzel. Açmıyorum. Türkçemiz böyle olduğuna göre ne kadar samimi olduğumuzu görüyordur. Evet, İzleyicilerimiz, izleyenler şu dinleyicilerimiz. anda. Ay dur, açayım o zaman. Evet artık açalım. Evet, açıyorum. Deri Üniversite sakinleri hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu videomda Berna var. Merhaba. Berna. Çok Ece da Berna Gündüz. deyince tanınıyormuş gibi. Berna, bence benim için tek Berna sensin YouTube'da takip ettiğim. O yüzden benim için The Berna'sın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni sizler yarattınız. Berna Ece Gündüz var. Çok yani bütün videolarını takip ettiğim. Estağfurullah. Estağfurullah değil, doğru. Çok Estağfurullah. doğru. Estağfurullah. Yok. Percy Jackson videolarını hatip ettiğim. Maşallah. Ben bile hatırlamıyorum neler dedim. Şimdi bana Hepsini- hatırlatacak derim bunları. 15 defa falan izledim. Şakasız download edip izledim. Evet. Kim bilir neler dedim bilmiyorum. Şu an hepsi derin söyleyecek bana ve ben Hepsi de öğreneceğim. bazısı son videomda arkadaşını 4 saat davet olan, ettiğin.
Astrolog diyorum ya. Ordinarius mitolog. Ordinarius mitolog. O 3 saat mi ne galiba? Evet, 4 saate yakındı o. Doğru. Benim için bir hediye gibi bir şeydi. Aşırı mutlu oldum. Yani uzun video seviyorsanız ne kadar güzel, ne mutlu bana. Ben çok severim uzun konuşayım yani. Sabah kadar konuşuyorum ben. Kesinlikle konuşman lazım. Ben ona bayılmıştım. Yani dördünüzün de enerjisi de çok güzeldi ya. Dördümüz de ayrı deli olunca hepimizde ayrı bir şey var. ADHD aurası yayılıyor çünkü belli. Çünkü kendimi çok orada hissettim yani. Biri Ama bir şey güzel. diyor, diğeri ne dediğini unutuyor. Çok iyi. Genel olarak biz yani hiç şey yok. Orada bir yapmacıklık yok. Hiç sıfır ve şeye de bayıldım. Pardon adını unuttum şu anda. Hiç değil. Kıvırcık tatlı. Büşra. Büşra. Evet. Büşra'nın sadece pijamaları ve şeyle Camp Half-Blood kostümü. Pijamayla gelen ada genelde. Büşra Camp Half-Blood şeyine çok bağlı yani. Ben bunu aldım, bunu giyeceğim. İkinci sezona işte Jüpiter kampı tişörtü almış, onu giyecekmiş. Planlı yani. Hani şeyleri var Bence onun. Çizgileri vardır onun. çok yani kendisine şöyle şeyini görmüştüm. Onun üstüne Battaniye gibi bir şey. Evet. Erkek arkadaşı örmüştü ona. çok iyi Böyle bir başlıklı. adaptasyon. Mükemmel. En tatlı yani, böyle snuggle edilmiş böyle bir küçük şey olarak orada biz onu tutuyoruz. Çok tatlı ve adanın da şey yapmasında bayıldım. Son videolarda çok bulilediniz onu. Pijama giyiyor diye gitti takım elbise giydi. Çünkü sürekli pijamayla geliyor. Yani dedim ki bir kere de pijamayla çıkma. Gerçekten ciddiye aldı. Ne bileyim. Bir şey söyleyeyim. Tam benim yapacağım bir şey kravatla gelmek. O kadar doğru ki o kadar da. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. O yüzden işte beyin hücrelerimiz diyorum ya, paylaşıyoruz diye. Kankalık Green böyle bir şey. ekranla Bayılır. çok güldüm. Ya onu durdurup 15 dakika falan güldüm. Sadece o Bundan bahsedeceğim. Çok hoşuna gider bu, biliyor musun bu bilgi? Çok hoşuna gider. çok güldüm. Yani özellikle o kravat ve arkada da şey var. Adı nedir? Green ekranı içerisinde son sahnedeki o. Bir de şeyli kullanıyor. Karikatür yani hani Evet. animasyon şeklinde kullanıyor. Bayılır. Çok güldüm. Yani. Sen yine iyisin. Gözlerine odaklayan bir mod var Nvidia'nın. Onu kullanmıyor Percy Jackson videolarında. Böyle reptilyan gibi sürekli kameraya bakınca korkuyorsun. Bir de onu kullansaydı canımız. Eyvah Oh. eyvah. Ben bu kadar bir bilgili olmamak iyi mi? Şu anca cahilliğimin mutluluğunu yaşıyorum. Kesinlikle bilmemek çok güzel bir şey. Ben bunu tavsiye ederim yani. Evet değil mi? Şu an bayağı cahil olmaktan dolayı mutlu oldum. Bazen kamera arkasını bilmemek çok güzel oluyor gerçekten. Mutfağını bilmemek, kamera arkasını bilmemek. Kafan rahat Bazen. ediyor. Bazen. Yani Ben bu bazen kadar yoksa. ben bu kadar olaylı olduğunu ve yatırım yapmak gerektiğini bilmiyordum açıkçası kamera arkasına. Bazı Yani şeylere. işte bizimkiler birazcık o şeyi seviyorlar yani, içlerinden geldiği için hoşlarına gidiyor onu yapmak. Hani Hı. biraz da role bürünmek gibi hissediyorlar sanırım. D&D oynadığı için ada hoşuna gider. Ses yapayım, görüntüsünü yapayım, orada başka şeyler çalayım. Büşra da böyle dedike bir insandır. O yüzden böyle dinamik gerçekten şey oluyor. Yani ben de onların arasında iki tarafa da giden gibi. Onları dengelemeye çalışırken, ama adayı bulilemek güzel, evet. Normalde hep kadın olarak ben bulileniyordum zaten. Bir kere de biz bir erkek bulileyelim değil mi? Hiç. Bence adada mutlu, adanın da ama pasif agresif var çıkışları fark ettim videolarda. Var ama adanın içinde bir tane kötülük damlası olmadığı için hiç sorun Evet, değil ona. geçiyor bu. Yani bilmiyorum, ben bütün videolarınızı tekrar tatlı biri. izlediğim için mi geçiyor, yoksa gerçekten de bence personaları çok gerçek ikisinin de ve kendilerini çok rahat hissediyorlar videolarda. Coca-Cola'sını yani reklam oldu. Kolasını alıp Büşra'nın hani Easter egg'ler koyuyor yani. Dionysos gibi ben de kola içiyorum falan yani. Aynen öyle yani. Çok iyi ve ya ikisi de belli çok yaratıcı, böyle kendi olabilen Kesinlikle. tipler kameranın önünde de. O yüzden çok zevk alarak izledim. İkinci sezonu da bekliyorum bu arada. Yapacağız. Zaten yani beni sadece içerik üretmeye iten onlar olduğu için şu sıralar. Lütfen. Onlar sayesinde çıkacak bir şeyler inşallah. Buradan izliyorlarsa onlara sesleniyorum. Büşra'yı ittirin. Bir şey değil mi? Büşra zaten bizi iten bir güç. Büşra Hala dedim. Berna'yı adayı mı? ittirin diyorum. Berna'yı. Okey. Bunlar hiç sorun değil. Benim adım çok kez karıştırılıyor. Yakın arkadaş grubum tarafından da Begüm, Büşra, Beyza. Hiç sorun değil. Ben bunu okeyim. Valla. Yani, ama hayır, okey. ben çok direkt Berna. Çünkü kafamda şimdi Büşra'yı son hatırladım ya. Evet. Yok, ben Çok onu aldım. anlıyorum. Cümle orada kaldı, ağzından çıkan, o yüzden o oluyor gibi Evet. oluyor. Hiç sorun yok benim için. Seni- Diyorum ya, devrim mi dedim sana diye kaldım ya ben de az önce. 40 dakika konuştu.
Evet, siz bilmiyorsunuz ama biz bayağıdır konuşuyoruz yani Derin'le karşılıklı. Bayağı. Bayağı Şu anda biz hani kaçıncı saatindeyiz bilmiyorum. Benim çayım bitti mesela komple yani. Öyle benim de kahvem bitti. İstersen bir şey yaparız bunun şeyinde. Hiç sorun yok. Sen ne zaman rahat hissedersen. Ben uzun süre oturmaya alışkınım. Zaten birazdan fark edeceksin böyle yerimde duramayıp hareketler ettiğimi. Hiç sorun değil. Ben de öyle olduğum için izleyenler alışsın. İki tarafta da şöyle şöyle tip olacak Epilepsi yani. krizi yaşayabilirsiniz. Bundan bir sorumlu değiliz. ADHD kardeşliği diyelim. Yani şey yok, tanı yok ama biliyoruz. İnsan kendini Evet. iyi bilir. Evet. Evet. İnsan Aynen kendini öyle. iyi bilir diyorum. Şey adı nedir? Bu arada gerçekten ikinci sezon için seni, yani bütün videoların için kendi kafamda şeyim var. Aralık ayını doldurdum. Berna dizi bölümünden sonra bunu yayınlar ve beni kurtarır. Sporda Eyvah falan da eyvah. full seni izlediğim için. Eyvah eyvah. Omuzlarıma öyle bir sorumluluk bindi ki şu anda ne yapacağım ben eyvah. Zaten şu anda tamamen sorumluluk yüklemek için aldım bilgileri senden. Baskıyla çalıştığını Yani bakalım inşallah patlamaz. O dumanlar bekliyorum. şey olmaz. Neyse adayla Büşra'ya hallettiririm çoğunu. Sorun yok. Ben Berna'yı da bekliyorum. Onlar da büyük ihtimalle seni bekliyordu. Moderatör Tabii tabii. olarak Tabii tabii. zaten bir de bilgilerini de. Yani normalde moderatörlük hiç yapabildiğim bir şey değildi. Ama birileri konuşunca daha rahat oluyor. Hani şey oluyorsun. Karşıdaki konuşunca sana da biraz vakit kalıyor. Nefesleniyorsun, bir yutkunuyorsun. Bir kafanda bir şeyleri topluyorsun. Bir de onların ilerletmesi daha zevkli oluyor. Hani tek başına içerik çekmek mesela ben çok sıkılıyorum Derin. Mesela sen bunu başarıyorsun, harikasın o konuda. Kesinlikle çok sıkılıyorum. O yüzden Bernace Gündüz ve yakın arkadaşlar esprisi zaten çıktı. Sürekli birileri var videolarımda. Evet, Yok. hepsinde Doktor Evet. Who'larda da. Var var. Yok kendi başıma yapamıyorum. Sıkılıyorum yani. Ne yapayım? Bu arada bakma, senin çevren olduğu için senin böyle bir avantajın var insanlara şey davet etmek gibi. Benim de olsa bu kadar çok ben de Ya davet kurban ederim. olurum. Sen iste biz yine geliriz ya. İstediğim video olsun gelirim. Şuraya pijamalı da çıkarım. Takım elbiseli de çıkarım. Aşk olsun. Pijama bir şey söyleyeyim mi lütfen? Tamam. Hemen böyle şey onesie olan pijamamı giyip geleceğim. Ben de hemen vallahi burada ne varsa absürt hepsini Olur. takıp gelirim yani. Hiç Olur. böyle yeni Cadılar Bayramı kostümüm var. Oh güzel. Gelirim Güzel. Kostümlü vallahi, her olur. şey güzel. Bayılırız. Ben de Bayılırız. çünkü sohbet etmeyi seviyorum aslında. Videolarımda da hani hep şey kafasındayım. Biri varmış gibi düşünün. En yakın arkadaşın orada duruyormuş gibi düşün. En temizi. En temizi. Başka türlü olmuyor. Geçmiyor zaman. Şimdi şey yapacağım. Comic Con'a gidiyorum Londra'da. Ah. Evet. Ya çok heyecanlıyım. İlk defa dış çekim yapacağım. Hı. Zaten arkadaşım da çok heyecanlı. Kostüm giyeceğim deyip duruyor. Kameraman olacak arkadaşım. Hadi Ama bakalım. kendisi kostümle birlikte kamerayı tutacak. Biraz Artık sen gördükçe gülmene hakim olacaksın bakalım. Yani bence insanlar da gördükçe çünkü ben giymeyeceğim. Kameranın önünde olduğum için dedim casual takılayım. Hani ki insanları çekebileyim. Onlar dikkat çeksin. Bence oradaki olay insanlar. Hep Hı hı. böyle cosplay gelenleri falan çekeceğim kafamdaki plana göre. Onları çekeceğim ama komik olan şey olacak. Onun ciddi olması gerekecek. Ben eğleneceğim. Ama benim kostümüm yok. Onun kostümü var. Ya sen de kostüm giyebilirsin. Ne olacak ki? Basit bir şey giy çok istiyorsan Bilmiyorum, yani. bakalım ya, bakalım. Ya şimdi stresli olduğum için kostüme kafayı da takmak istemiyorum direkt. O zaman boş ver. Kafama göre. Nasıl istiyorsan öyle takıl. Yani hani sen de önemlisin. Senin kanalın sonuçta. İnsanlar biraz da sen ne yapıyorsun diye geliyor. Ya Sadece benim şey değil. evet, ama işte bakalım. Kendimi çok şey yapamıyorum şu anda. Tek düşündüğüm şey saçmalamamak. Hiç sorun yok. Saçmalamak bence bir samimiyet göstergesidir. Ben bunu bilir bunu söylerim. Valla zaten çok fazla videonu izlediğimde de samimi gelen. Ya bence içerik üreticilerinde iki farklı şey var. Yani ben birazcık bu tarafa kayıyorum. Bu tarafta birazcık böyle şey hani o personayı edinmeden biraz daha kendin olarak içerik üreten insanlar var. Gerçekten hani saçmalamak önemli değil. Kendi içinden nasıl geliyorsa öyle konuşuyor. Bir filtreleme yapmıyor falan. Bu tarafta da tamamen persona edinip filtreleme yapan insanlar var. Kesinlikle persona edinip ilerleyen çok insan biliyorum. Yani gerçek hayatında ve yayın veya işte video içeriklerinde falan çok farklı olan insanlar var. Ama yani ben beceremiyorum. Bende o oyunculuk yok. O yüzden ben olduğum gibi çekmeye devam ediyorum. Beğenen beğenir, beğenmem beğenmez. Ne yapayım artık yani? Gelmişim 28 yaşında birilerine kendimi beğendirmeyeyim artık hani gibisinden düşünüyorum. O da yapacak. Gerçekten var mı ya persona yaratan? Ben bu kadar Var. Var. Gerçekten inanmazsın ama var. Yani hayatında çok farklı, videolarda çok farklı olan çok insan var. Aa, ya ben bana ki oyunculuk dersi almış bir insan olarak söylüyorum.
Bende imkansız. Yani bir rol olması lazım ki Hı hı. hani ve insan beni asıl burada triggerlayan şey beni izleyecek insan bir hikaye mi izliyor, beni mi izliyor? Bir hikaye izliyorsa okey yapayım her Hı şeyi hı. ama beni izliyorsa ben çok utanırım. Yani YouTube kanalı açıp diyorum ki hani bir video açıp diyorum ki merhaba hoş geldiniz hani kendimim ya ve Evet, sonrasında da başka bir insan gibi davranırsam kendimden utanmaya başlıyorum. Böyle evet. bilmiyorum ben de öyle gelişti açıkçası bu video çekme Hı hı. sürecinde. İşte thumbnail bile oluştururken mesela ilk başta araştırmalar yapıyorum işte nasıl thumbnail oluşturulur işte neler dikkat çeker. Çünkü şeyi de yapmaya çalışıyorsun izleyenleri hani çekmeye de çalışıyorsun tabii ki ama Evet. işte şaşkın dur diyor. ChatGPT'ye sordum. Şaşkın dur diyor. Diyorum ki ben her videomda thumbnail çekmeyi unuttum. Hepsinde de. Hepsini unuttum ve hepsini videodan aldım. Yani hani gerçek reaction'larımı koydum. Çünkü olmuyor. Bende gelişmiyor o şey şu anda. Hani thumbnail için video. Çünkü o an ne çekeceğimi bilmediğim için, hangi tepki vereceğimi bilmediğim için ona göre bir şey de yapamıyorum şu Hı anda. hı. Yani Ya, en başında. tercih meselesi. Ben de açıkçası videonun içinden almayı daha çok tercih ederim. Çünkü videoda ne olduğunu biraz da gösteriyor ya. Ama işte tüketici ona nasıl baktığıyla alakalı. Yani tüketicinin bazısı der ki hayır ben böyle abartılı bir şey görmek istiyorum diyor. Bazıları diyor ki hayır ben samimi bir şey görmek istiyorum. O biraz işte o ya dengeyi tutturacaksın ya bir tarafa daha çok meyilleneceksin ki hani ona göre bir çizgin olacak gibi oluyor yani. O Hmm. sana kalmış tamamen. Hani ChatGPT'ye çok şey yapma o geneline bakıyor YouTube'un. Çünkü Evet. YouTube'da öyle. MrBeast mesela aşırı photoshoplu şeyler thumbnail'lar koyuyor. Diyor ki yani, tamam MrBeast tutmuş. Ki hiç izlediğim bir insan da değil. Sadece ismen ve çok kazandığı için biliyorum. Ben de. Ama bir şekilde hani onu sana öneriyor. Yani ben PewDiePie izlerdim maksimum. YouTube'u PewDiePie için izledim. Ondan sonra zaten sektöre girdim. Yani YouTube'da içerik üretmeye girdim. O yüzden çok böyle hani şu şöyle yapar böyle yapar diye eskiden bildiğim bir ya da çok fazla böyle çok izlenenleri tanıdığım bir şey söyleyemem ama e, mesela PewDiePie'de çok mesela samimi şekilde yürüttüğü için kazanıyor falan gibi Hı düşün. hı. Yani her zaman böyle bir persona edinmek, yapmacık olmak kazandırabilir ama tam tersine diğeri de kazandırabilir. Yani e, Mitoloji 101 videolarım benim bakarsan mesela çok kötü kaliteli görüntüsü, sesi vesairesi edit desen yok. Ben o zamanlar moderatörüme edit yaptırıyordum yani. O da sağ olsun yani gerçekten uğraşıyordu. Ama hani biraz da şeye alakalı, senin içeriğinle alakalı. Sen bir şey verebiliyorsan seni her şeyi izletir. İstiyorsan 240p ile ver o videoyu. Yani hiç Hı hı. önemli değil. İzleyen izler yine seni gibi bir şey oluyor. Ya evet ama işte böyle şey de oluyor ya insanda ilk sektöre yani böyle bir şey yaparken ben bu kadar ilk başta şöyleydim. Çokça ciddiye almayayım dedim. Sonra ciddiye alayım dedim. Ve yani böyle bir dalgalanma gerçekleşti ilk başta. Ve hani ciddiye aldığın andan itibaren bu sefer sana kötü gelmeye başlıyor videonda herhangi kalitesiz bir şey. Mesela Evet. ses benim için ses acayip önemli. Ben izlerken de sese çok dikkat ediyorum. Benim ilk videolarımdaki ses berbat. Benim de Berbat. öyleydi. Ve diyorum ki abi iğrenç bunu kim izlesin? Hep böyle yani bir video koyarken şey oluyor. Bunu kim izleyecek? Ve sadece kendim varsam özellikle. Hı hı. Ya birilerini aldığımda ya da birileriyle sohbet ettiğimde mesela şimdi seninle ben de çok şey öğrendiğim için şey oluyorum. Oha çok şey öğrenecekler. Şimdi video koyacağım ve çok şey öğrenecekler falan. Bu güzel bir şeymiş gibi geliyor. Ama Hı hı. sadece kendi reaction'ım ve hani yorumum olunca abi ne boş boş konuştun derin oluyorum yani. Ya bu galiba şeyde var. Her akademisyen ruhlu, her çalışkan kadında var. Biraz mükemmeliyetçilikten geliyor. Ben bununla ilgili sırf bir video çekmiştim. Yani hani bunu kim niye izlesin? Hani derdini seveyim ilk videosu hatta. Hani kim niye bu videoyu izlesin? Kim niye benim içeriğimi izlesin? Milyonlarca var bunda YouTube'da. Ve altına gelen yorumlar özellikle de Ceren Sungur, Ceren ablanın hani yorumu biraz da kafamı açmıştı. Yani İnsanlar senin düşünceni duymak için, senin ne dediğini, senin nasıl tepki verdiğini görmek için geliyor. Yani birebir aynısı olabilir ama illa bir yerden farklılaşır. Mesela sen burada hani bir samimiyet katıyorsan o bile çeker. Yani çünkü çok profesyonel video var. Çok fazla yapmacık, AI'lı, bilmem neli, scriptli. Yani ben onları izlemektense atıyorum gerçekten arkadaş konuşması yapabileceğim bir video izlemek daha hoşuma gider. Zaten aşağı yukarı bu arkadaş ortamı izlemek hani Geek Yapar'daki oturup bir arkadaş ortamı konuşuyor ve biz de onu izliyoruz ve yalnız hissetmiyoruz teması aslında. Yani aşağı yukarı herkes de aynı şeyi. Çünkü biz yalnızlık hissediyoruz bir noktada ve kendimize böyle bir arkadaş arıyoruz o düşünceler için. Hani şey diyoruz. Ya böyle düşünen biri var mı? Ya da başka düşünen biri var mı? Hani biraz kendini de hem keşfetmek hem de başka şeyleri keşfetmek için izliyorsun. Ve o zaman diyorsun ki hani
Ben o zaman gideyim belgesel izleyeyim bu kadar scripted bir şey olacaksa. Ya da dizi film izleyeyim oluyorsun. Aynen. Ama samimiyeti de bu sefer şey oluyor, seni çekiyor. Bu sefer yeni insan tanıyorsun. Ha, bu insanın şunu da keşfedeyim. Bu nasıl bir şeymiş falan derken zaten kendini geliştirmiş oluyorsun otomatik olarak. Yani tercih meselesi artık bunlar. Evet. Yani bu arada ben seni ilk tanıdım. Yani seni izlediğim video Geek Yapar'daki kötü çocuk videosuydu. Allah, o videonun ya ben o videoyu nasıl sileceğim internetten ya. Asla ve bence çok ikonik. Ya o video benim yani bayır aşağı sürüklenişimin şeylerinden biridir. Korkunç. Yani çünkü kaç tane? 5 tane falan erkek var orada. 4 ya da 5 kişiyiz zaten. 4 Bence erkek onların var. olması daha komik bir de. Senin gene biraz daha... Hayır, işin komiği ben kötü çocuğa zorla götürüldüm. Gerçekten zorla götürüldüm. Hani yani gelemeyeceğim falan dediğimde evinden aldırırız gerekirse diye tehdit edildim, götürüldüm. Yani öyle bir ortam ve hani gerçekten çok acı çektiğim için hoşlarına gitti muhtemelen. Ama işte ben de çok overreact biri olduğum için hani dizlerime vurmuşum, bağırmışım, tam mikrofon da benim önümde. Allah, benim kısmım gelince insanlar kulakları patlıyor. Zaten sesim tiz. 4 tane erkeğin sesinin arasında kendimi duyurmam lazım. Zaten çok kişi konuşuyor. Ben nasıl söz alacağım? Bir şey demem lazım. Orada süs gibi dursan suç. Söylesen suç, söylemesen suç. Ya ama bir Kötü şey çocuk söyleyeceğim. yok zor. Ben çok da güldüm o videoda. Hepinize bu arada çok. Bence Geek Yapar'ın zaten olayı hani o insanların gidip kötü çocuğu izlemesi teması çok komik. Hala her sene izleyenler var. Ada mesela onlardan biri, biliyor musun? Kötü çocuk izleyip her sene bir kere dönüyormuş. Yani o insanları anlamıyorum. Siz gerçekten Allah'ınız yok mu? Tekrarlamak istiyorum kendimi. Yani Sana şöyle söyleyeyim. Ben organize bir biçimde önce sinema günlüklerini izliyorum. Geek Yapar'ı. Ve sizin aklınızda böyle inanılmaz yükseklerdesiniz benim gözümde. Sinema ve televizyon konusunda. Yönetmen günlükleri falan, bunları izliyorum. İşte en iyi filmler şöyle böyle falan. Sonra da gidiyorum kötü çocuğu izliyorum. Bu benim ya orada planım. çoğu da oyuncu olduğu için, yani Cevdet, Ömercan, Can Türkdoğan, Aybike, çoğu oyuncu zaten, hani şeyleri de biliyorlar. O yüzden bilgilerini de çok güzel de satıyorlar sinema günlüklerinde. Ama işte kötü çocuğa gelince hepimiz böyle kalıyoruz. O Müthiş kadar. güzel. Ya çok güzel bir kontrast oluşturuyor kafamda ve hoşuma gidiyor onları öyle izlemek. Çünkü bir de ben bayağı sinema günlüklerinin hassasıyım. Geek Yapar'da da maalesef şu anda çok yok. Sanırım bu tip videolar eskisi kadar çok şey olmuyor, yayınlanmıyor, çekilmiyor ama ben full zaten Geek Yapar şeyim yani. Hemen İlk açıyorum. defa daha farklı bir yola girdi artık diyelim. Yani zaten biraz da sanırım bu tüketicilerin tercihlerinin de değişmesiyle de alakalı olabilir. Yani ben 2019'da Geek Yapar'ı bıraktığımda zaten site hiç okunmuyordu neredeyse. Hani okumalar yerlerdeydi çünkü insanlar okumuyor gerçekten. Okumaya geçtik, videolara geldiğinde videolar da ekstra bir emek bilmem ne falan carçurt. O yoldan da farklı bir yol izlemek istemişler. Zaten D20 şirketini vesairesini kurdular. Daha farklı hani içerikler var, işte crossover'lar bilmem neler, oraya biraz daha şey yapmışlar. Hani artık bilmiyorum, kendi tercihleri. Ama işte en son bıraktığımda da zaten hani çok da böyle insanlar artık nereye gideceğini tam o şeyde bırakmışım galiba, yol ayrımında bırakmışım ben de. Çünkü bir tarafa yönelince mesela videolar artık sadece dikey format, daha kısa, daha hap bilgiler vesaire, daha uzun izlemek istemiyor insanlar falan. Biraz daha farklılaşıyor işte medyada. Haliyle Geek Yapar'da biraz değişti artık, sanırım yok gerçekten videoları da. Böyle eski sinema günlükleri gibi bir yönetmen ya da bir film serisine hani şey yapalım, oturup konuşalım, çok hiç görmedim son zamanlarda. Biraz daha kısa kısa, daha Marvel içerikleri olduğunda hani görüyorum bazı içerikleri, Marvel, DC vesaire içeriklerini sadece görüyorum. Onları da çok seviyorum ben. Genel anlamda Geek Yapar'ın şeyini seviyorum ama çok fazla insan oldukları için de bu zor bir şey bence. Görüyorum her videoda farklı farklı insanlar da olabiliyor. Yani aynı insanlar var ama ekip çok kalabalık. Onlar için de zordur büyük ihtimalle herhalde bunu organize etmek. Ya ben galiba bu ana ekip diye soyabilir miyim artık bilmiyorum ama ana ekipten ayrılan sonlardan biriyim galiba. Yani şu an Ömercan ve Cevdet var galiba şeylerin arasında. Çünkü Can Türkdoğan Almanya'ya gitti. Barış Kralioğlu çok gelmiyor. Can Sungur, Yiğitcan Erdoğan falan, bunlar zaten yok, ayrıldılar falan. Hani böyle zaten olunca konuklarla biraz gidiyor. Biraz işte mesela orada hala sanırım videolarda var mı bilmiyorum. Deniz benim eski ev arkadaşım, işte şimdi sitede uğraşıyor. Galiba yok Deniz. Yok yani artık hani içerik nasıl yol izlediklerini bilmiyorum ama o biraz da kendi tercihleri gibi bir şey olmuştur. Belki yorulmuşlardır onlar da, bilmiyorum ama
şey de göz önünde bulundurmak lazım. Muhtemelen popüler şeylere yöneliyorlarsa hani ondan daha çok gelir gelecek, hani izleyici, bir kazanç, bir şey falan, ona yöneliyorlardı. Çünkü biraz daha tutku işiydi Geek Yapar ilk başlarda. Hani gerçekten herkes içindeki o tutkuyla bir şey yapıyordu. Ben de zaten hani en peak dönemimi o dönemlerde yapıyordum. Çünkü gerçekten içimden gelerek yapıyordum. Ama işte maddi bir beklentin olunca o tutku kayboluyor. Yani Evet. onu yapamıyorsun. Çünkü direkt kaygılar giriyor. Maddi kaygılar giriyor. O zaman ben kalitesini arttırayım, şunu arttırayım, bunu arttırayım. Otomatik olarak değişiyor zaten bakış açın. Şu anda da bende de içerik üretici olarak şu an maddi bir gelirim yok. Ve ben de tabii ki yani bunu iş haline getirdiğimde tutkumu kaybedecekmişim gibi geliyor. Ve o yüzden de ek iş aramaya, yani diyorum ki başka, ben sektörde o zaman çalışayım ve oradan bir gelir elde edeyim ve buna harcayayım şu anda. Tutkuma harcayayım kafasındayım biraz. O yüzden tam ben de emin olamadığım ve hani hangisine ağırlık vereceğim. Ya bu kesinlikle devam edecek ama hani bu gelir bekleme mevzusu işte o şeyden insanı ikileme düşürüyor Ya yani. şöyle söyleyeyim, çok da böyle veteran bir içerik üreticisi sayılmam ama en azından görüp yorumladığım ve yaşadığım kadar şöyle söyleyeyim. İçerik üreticiliği çok yoran, çok tüketen ve çok gerçekten seni sömüren bir şey olduğu için senin her zaman hobin olarak kalabilir bir noktada. Yani hiçbir zaman komple sil demem sana. Çünkü o bir tutkudur. Ve ben de gerçekten bir şey kazanma amacıyla gireceğim zaman kafada o benim tutkumu öldüren bir şey. Çünkü tutkuyla maddiyat o kadar şey eşleşen bir konsept değil kafada. Ve gitmiyor da beraber. Yani o zaman her şeyini veremiyorsun. Biraz daha tutku işinden çıkıyor. Çünkü zaman giriyor. Başka şeyler giriyor. Yani kalitedir, ne bileyim sestir, bilmem nedir, bunlar falan giriyor, ışıktır. Onları düşünmeye başlayınca senin içerik kalitenden daha farklı bir düşüş yaşanıyor. O yüzden hani illa yapmak istiyorsan devam et. Hobin olarak mutlaka kalsın. Ha, ama sen diyorsan ben bununla ömrümü geçireceğim. Ben bununla hayatımı geçireceğim. O zaman gerçekten katacağın şeylerin de yükselmesi. Sürekli bir catch-up'laman gerekiyor. Teknolojiyle, ne bileyim içerik türleriyle, işte ne bileyim yatay video değil dikey videoyla, kısa videoyla, uzun videoyla vesaire carçukla. O yüzden yani yanda başka bir iş ya da bunu bir basamak olarak kullanarak asıl hedefine gitmek daha ideal gibi geliyor. Çünkü ben ilk zamanlar üniversitedeyken başladım içerik üretmeye ve bana şey gelmiyordu. Sonsuza kadar bu işi yapabilirim gibi geliyordu. Çok eğlenceli çünkü. Kimseye hani şey böyle sıkılacağım bir iş değil. Yani istediğimi yazıyorum, istediğimi üretiyorum, istediğimi çekiyorum ve istediğim gibi konuşuyorum. Bir sınırlamam yok. Mükemmel bir iş düşününce. Evet, Ama gelirini düşünüyorsun. Gelir, öyle bir gelir yok. Çünkü insanların seni desteklediği kadar ilerleyebiliyorsun. Sponsorluklar çok zor bir şey. Sponsorluklar genelde sadece sayılara bakan şeyler ve çok önemli şeyler sana vermiyorlar. Ve genelde para vermezler, bir şey verirler, ürün verirler. Dolayısıyla senin karnın açsa ama kameran 4K ise çok bir şey hani fark etmiyor yani. Senin orada asıl derdin kendini geçindirmekken kameranın 4K olması çok da bir şey olmuyor ya da mikrofonunun vesaire. O yüzden böyle şey gibi oluyorsun. Evet, çok güzel bir meslek, katılıyorum. Kendinden çok şey katabiliyorsun. Çok güzel dönüşler alabiliyorsun. Bir görünürlük elde etmek kesinlikle çok güzel. Yani bunu şey olarak söylüyorum. Negatif anlamda söylemiyorum. Her içerik üreticisinin ya da kamera karşısına geçebilen ya da kamera karşısında kendini rahat hisseden insanın o egosunu tatmin etmesi gerekiyor. Biz insanlar olarak o egoyu tatmin etmek zorundayız. Sosyal varlıklarız. Hani sen tamamen asosyal, kabuğuna çekilmiş, tek başına yaşayan bir insan olamayacağın için ve başkalarıyla onaylanma olur, onlardan destek olur, onların sevgisi olur, bir şey olur. Mutlaka ailen olur, arkadaş çevren olur. Bunları arıyorsun. Ve biz de artık teknolojiyle bunu biraz daha uzaktaki insanlarla yapıyoruz. Yani birebir ten tene değdiğimiz, yan yana durduğumuz insanlarla değil de mesela sen şu anda Londra'dasın, ben Türkiye'deyim. Yani bunu hani birbirimizi bu şekilde hani destek oluyoruz, arkadaşlık kuruyoruz, bir şey kuruyoruz ya, içerik üreticiliği de biraz öyle. O yüzden o onaylanmayı, o güzellemeyi, o güzel hissi buradan almaya çalışıyorsun ve çok güzel kesinlikle. Ama gerçekten sürdürülebilirliği konusunda çok zor. Yani sen ne kadar verirsen o kadar sürdürülebiliyor ve çok tüketiyor seni. Evet, yani özellikle şey konusunda da açtığın iyi oldu. Bu içerik üreticiliğinde, marka işbirliklerinde de mesela ben şu ana kadar da marka işbirliğinde bulunmadım. Çünkü şöyle bir şey geliştiriyorsun. Bir de bunun daha resmi tarafı da var. Ve aynı zamanda bir de ideallerin kafası da var ve bir böyle yaptığım ürettiğim şey üzerine yapmak istiyorum işbirliklerimi. Yani hani gelen işbirliği çok alakasız bir işbirliği ise istemiyorum. Çünkü bir bağlam kursun. Hani bir şey yapacaksan bağlamını kurabildiğim, gerçekten
yapmak isteyeceğim, üzerine bir şey yazmak isteyeceğim, yaratmak isteyeceğim şey üzerine olsun gelen şey diye istiyorum. Ama ya işte idealler kısmı insanın belli bir süre ayakta tutuyor ve realite seni, bunu da biliyorum, belli bir son kullanım tarihi var gibi geliyor. Ama işte bu idealler, işte kadın yapımcı olmak istiyorum. İdealimi de destekleyebilmem için o idealle de tutunmam gerekiyor. İşte hepimizin Ya zor. Sen kadın yapımcı olma hedefin aslında çok gerçekçi. Bunda bir şey yok. Yani hayalperestlik ya da tamamen işte hayal dünyasında yaşıyor gibi bir durum yok. Hani sana tabii siz bilmiyorsunuz ama biz derinle konuşurken bunlara bahsettik. Yani ben de mesela Türkiye'de en çok tanınan kadın olmak istiyordum. Birilerine ilham olmak, küçücük kızlara bak yalnız değilsin de göstermek. Çünkü ben çok yalnızlık çektim. Yani ışın kılıcı söylediğim zaman çocuk musun ya dendim, ötekileştirildim, bulilendim, yalnız kaldım ve tek bulabildiğim arkadaşlar hep online olmuştu. Çünkü başka yerlerden aramak zorunda kalıyorsun. Yoksa tek başına kalıyorsun. Ve yani böyle ideallerin varken her şeyi yapabilecekmişsin gibi geliyor. Sadece bunu sürdürebilmek çok önemli. Sen güçlü birisin ve bunu yapabilecek güçte de görünüyorsun. Yani ben en azından dışarıdan bir göz olarak bunu söyleyebiliyorum. Sadece şu gerçekçiliği unutmamak gerekiyor. Biz bir Türk kadını olarak, genel olarak kadın olarak ve çok male centered bir sektör her yerde var zaten. Senin yani yapımcılık zaten film dizi sektörü komple erkeklerin egemenliğinde. Onun farkındayız. Çünkü kadın objeleştirme şu bu hikaye yazımı, senaryo yazımı, kullanılan ışıkların bilmem nelerin yani her şey o çok belli oluyor. O yüzden önümüzdeki yol aşırı böyle taşlı, engebeli olduğunu bilerek başlamamız gerekiyor. Bizim yani her şeye böyle bir 2-3-0 geriden başlama gibi bir özelliğimiz oluyor. Erkeklerde bu çok daha rahat. Yani içerik üretirken bile en basitinden söylemem gerekirse öyle. Biri erkek olunca, erkek bir şey sana anlatınca daha inanılası geliyor sanırım insanlar tarafından. Şey gibi düşün. Yaşlıların kadın doktor olur mu muhabbeti gibi düşün. Hemşiredir bu olsa muhabbeti gibi düşün. O biraz böyle senin şeyinde kalmış, genlerine işlemiş içgüdüsel olarak bir şeyden geliyor ama bunu yıkmak da bizim elimizde birazcık. Dediğim gibi yani mesela bu çok güzel bir hedef ve bence bunu başarabilmen çok da olası. Ama ne lazım? Güçlü kalmaya, işte bunu kendine hatırlatmaya vesaire ihtiyacın var. O da biraz dediğim gibi işte arkadaşlardan, birilerinden, istiyorsan benden. Ya destek alarak o şeyi, sırtındaki o şeyi, yükleri biraz azaltarak ya da yükünü paylaştırarak devam edeceksin ki şey olacak. Mesela ben çok fazla şeyi bir anda üstüme almaya çalıştığım için, çünkü hani little into the middle biri olmak kolay değil. Yani her şeyle ilgilenmeye çalışıyorsun ve her şeyle ilgileneceğin zaman da gerçekten yetmiyor. Yani 24 saatin 24'ünü de kullansan yetmez. İnsansın, bir yerde patlarsın. Bir şeylerden feragat etmek zorundasın. Şey dengesi vardı yani, mutluluk, para ve zaman dengesi falan. O gerçekten var maalesef. Yani bir şey varsa bir şey olmamak durumunda kalıyor. Maalesef denge. Evrende böyle bir denge var gerçekten. Aldı verdi dengesi derler ya astrologlar. evet. Gerçekten öyle bir şey var ve bunu tutturmak zorundasın. O zaman bir şeyden feragat edeceksin. Mesela yapımcı olmak istiyorsan ama bir yandan da içerik üreticisi olmak istiyorsan bunu devam ettirmende hiçbir sorun yok. İkisini de aynı anda götürürsün. Ne olur? Biraz tükenirsin. Biraz zamanın daha az kalır. Atıyorum istediğin kitabı okumaya vaktin kalmaz ya da arkadaş ortamında 2 saat geçiremezsin, 1 saat geçirirsin. Ama sen bunun şeyin farkındasın. Ben hedefime gitmek istiyorumun farkındaysan bunların hiçbiri bir noktadan sonra önemli olmayacak zaten. Bu arada şeyin altını çizmek istiyorum. Hani sen, ben en böyle geek kadın olmak istiyorum. Bence başarı benim gözümde sayılarla çok da bağlantılı bir şey değil ve benim gözümde sen gerçekten de geek kadınsın yani. Geek denince akla gelen sensin ve ben çok eminim benim gibi olan çok fazla genç kız, şu anda genç kadın, küçük kız kesin vardır. Çünkü YouTube dediğimiz şey kaybolmayan bir şey. Senin videoların şu anda içerik üreticiliğine ara vermiş olsan da diyelim ki başlıyorsun. Ya tamam Allah kahretsin ya. Tamam yapacağım. Geleceksin diye yani o yüzden senin kaybolmayan bir varlığın var şu anda YouTube'da ve sürekli izleniliyor ve sürekli görülebiliyorsun. Fikirlerin, her şey ortada ve beni mesela, bana çok ilham vermiş bir kadın üreticisin, içerik üreticisisin. Ki eminim çok daha fazla insan var ve bunun ben sayılarla ilgili olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çok fazla insan dünyada sayılarla ölçülür bir başarıda ama gerçek hayatta acaba kaç tane dostu var diye de sorarız. Doğru. Ama ben mesela senin gördüğün videolarında hep aslında o insanlar, yani o insanlar senin videolarında olmak istiyorlar, içerik ürettiğin videolarda ve sürekli de oluyorlar ki çünkü seni seviyorlar ve senin anlattığın şeye değer veriyorlar. Bu bile çok büyük bir başarı bence.
Ya çok teşekkür ederim gerçekten, hani böyle cümleler beni çok onore ediyor ve hani genelde gazla çalışan biri olduğum için bunlar beni biraz da hani evet bir şeye değiyor. Bir şey birine dokunabilmişime gerçekten Değiyor. orada değdiği için evet şey oluyorsun. Hani tamam bir daha deneyeyim. Yani düştüm burada, yoruldum, dinleniyorum ama hani bir adım daha atmayı deneyeyim. Bir tur daha koşmayı deneyeyim falan gibi bir gazı orada o veriyor. Zaten içerik üreticiliğinin şeyi o. Yani benzini o. Hani seni gazlayan, seni seven, önemseyen ve veya senin dokunduğun, senin amacının ulaştığını gösteren birileri olunca okey tamam ben burada bunu başarabiliyorumu görmek zaten senin en içgüdüsel şeyin. Yani hani çocuk yapamadığı şeyi yapmak istemez mesela, devam etmez bir bebek ya da çocuk. Yapabildiği zaman özgüveni gelir, devam eder, yürür. Yani o düşe kalka öğrenirsin evet ama yürüyebildiğini gördükten sonra koşmaya da cesaret etmeye çalışır. Hani eder. Yine düşer belki ama tekrar devam eder. Yani umarım gerçekten birilerine ulaşıyordur. Zaten benim hayattaki en büyük amaçlarımdan biri, yani ultimate olarak birilerine dokunabilmek, birilerine iyi gelebilmek, birilerinde farklı bir düşünce yapısı oluşturabilmek, kendimi açıklayabilmek. Ben unutulmaktan gerçekten çok korkan bir insanım. Hani bunu egoist bir açıdan da söylüyor olarak değerlendirebilirsiniz ama gerçekten ben insanların ilgisi, duygusu ve onların varlığıyla biraz daha var olan bir insanım. Çok sosyal bu açıdan bir insanım. Ve hani kendimi asosyal zannettiğim bir noktada aslında insanlarla var olduğumu, bunlarla daha yeşerdiğimi, daha da filizlendiğimi gördüğüm için daha da mutlu olan biriyim ve unutulmaktan çok korkarım ve hani yarın öbür gün hep şey vardır aklımda. Hani bir gün ben ölürsem benden sonra, yani benim ölümümden sonra insanlar benim hakkımda ne düşünecek fikri. Bu benim kafamda çok var. Sen öldükten sonra hiçbir şeyin önemi yok yani. Sen çünkü ölmüşsün, o dünyada yoksun artık falan. Ama bir insana bir etki bırakmak, onun hayatına etki etmek, onun ne bileyim yani onun seni hatırlaması çok önemli. Çünkü sen birileri hatırladıkça var olabilirsin. Yani bir edebiyatçı olarak sanırım zaten en çok istediğim şeylerden biri de bu olabilir. Yani daha ne olabilir? Hani matbu bir eser olabilir. Artık teknoloji olduğu için böyle görsel, yazısal her şey olabilir. Ama bir kimsenin unutmamasını istediğim bir noktada benim ultimate şeyim. Ha, bunu başarabiliyorsam ne mutlu bana. Gerçekten ne mutlu bana. Birilerini etkileyebiliyorsam, ilham olabiliyorsam ben gücüm yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü şey gibi düşün. Ben bu örneği vermeyi çok severim. Normalde insanlar Duracell pille çalışıyorsa ben biraz çinko karbon pille çalışıyorum ve sürekli şarj edilmem gerekiyor gibi düşün. Tamam mı? Hani uzun süre gidemiyorum. O yüzden sürekli bir şarj istasyonuna takılmam gerekiyor benim. Hani o yüzden mesela çok uyurum, çok çabuk yorulurum, çok çabuk şey olurum falan. Bunları böyle açıklamayı seviyorum. O hoşuma gidiyor böyle metaforlar. Hani sizdeki o Duracell pilin gücünün farkına varın. O uzun süre giden pilin gücün farkına varın. Ya ben bile bu kadar çinko karbon pille bu kadar yapabiliyorsam siz öf ya maraton koşarsınız benim kat ettiğim zamanda. Kaldı ki buraya da gelmişken, yani Derin kanalına gelmişken Derin'i övmeden gidemem. Ben yıllardır yapıyorum. Derin bir senedir yapmasına rağmen çok güzel bir yol kat etmiş ve çok güzel sayılara ulaşmış. Ben gerçekten böyle yani şeyle izliyorum hani şu anda. Güzel bir kadın, ağzı laf yapıyor ve başarılı da. Ya Allah önünü gerçekten böyle apaçık etsin. Umarım gerçekten daha fazlasına ulaşırsın çünkü kadınlar olarak gerçekten çok fazla sesin duyulması lazım. Yani bu şey değil. Kabul ediyorum. Evet, en geek kadın olarak anılmak, bir şeylerin eni olmak, bir şeylerde akla gelmek benim egomu çok okşar. Kabul ediyorum. Ama yani bu sektörde neler çektiğimizi de ben biliyorum bir yandan. Ne hakaretlere uğradığımızı, ne nasıl görüldüğümüzü, nasıl perceive edildiğimizi biliyorum. Eğer Derin gibi daha çok kadın olursa daha çok fazla bu olacak ve bu sefer sesimiz daha çok duyulacak, daha güzel bir ortam olacak falan. Yani o yüzden böyle senin gibi insanların çoğalmasını çok isterim. Ha, etki edebiliyorsam ne mutlu bana. Ama işte ben de o etkiyi edebilmek için, hani etkiyi verebilmek için bir şeyleri yapmam gerekiyor. Sürekli kendimde boş bir kutuymuşum, onu doldurmam gerekiyormuş hissi var. Yani kadın olmak çok zor. İçerik üreten bir kadın olmak daha da zor. O yüzden böyle şey oluyorum. Hani gerçekten bu yorumlarınız bana çok değerli geliyor. Çok teşekkür ediyorum o konuda. Sana şöyle söyleyeyim. Senin o burada şimdi şey gibi izleyenlere gelecek hani birbirlerini davet etmişler, birbirlerini övüyor. Birbirimizi övüyoruz kardeşim, ne var? Övüyoruz ya. Bunun için geldik buraya. Ben bunun için Berna'yı çağırdım. Ben Tabii. Berna'nın izleyicisiyim abi. Ne Tabii Derin bana dedi ki geleceksin beni öveceksin. Aylık bir anlaşma yaptık. Aynen öyle. Aynen övgüye veriyorum falan. Veriyorum da çok enteresan. Sevgini, kalbini bir tane aşk olsun. Tabii ki. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum güvenilirlik açısından. Ben gerçekten sadece bu bir ego anlamında söylemiyorum ama
izleyip beğendiğim ve duruşunu sevdiğim içerik üreticileriyle iletişime geçmeyi seviyorum. Çünkü birbirimizi anlayabileceğimizi, sorular sorduğumda aldığım cevaplardan oldukça tatmin olacağımı bildiğim insanlarla iletişime geçmek istiyorum. Çünkü o insanların, yani beni takip eden insanların da o insanlardan ilham alacağını düşünüyorum. Şu anda mesela seni davet etmemdeki zaten seni övüyor olmamın sebebi senin izleyicin olmam. Yani zaten sana bayılarak hani içeriklerini tüketiyorum. Ve o yüzden de sana baskıyla daha fazla, çünkü replay yorulduk Berna. Yani Doğru, siz de haklısınız. Ne diyeyim ki, doğru. Hayat ama işte arada. Ya bir de boynuz kulağa geçti derler ya, hani izleyicim olduğunu söylüyorsun. Devamlı izliyorum diyorsun. Ve sen daha da güzellerini başarmışsın. Gerçekten boynuz kulağa geçiyor bazı noktalarda ve bu beni böyle çok mutlu ediyor. Yani hemen sana download'umda senin eyvah bulunman eyvah. bölümünü Eyvah eyvah. şunu göstermek Kulaklarda istiyorum. Berna'nın sesi. Nasıl bir kabustur bu ya? Bak, downloads Aman aman. Aman aman aman. izledim. Hepsini ve hepsini download'a yükledim ki sıkılıp ben bunları izleyeceğim abi. Allah. Hiç sıkılmıyorum. Allah. Yani bu gerçekten çok onur edici bir şey ya. Yani hani bir insan daha ne kadar hani üst bir noktada övülebilir, sevilebilir gibi düşünüyorum. Çünkü hani Haberlerim de. senin cümlelerini önemseyen, seven ve dinleyen biri olması çok değerli bir şey. Yani ben üniversiteye kadar yalnızdım, önemsenmezdim. Hep sen ne bilirsin denirdi. Yani bu aile içinde olsun, arkadaşlar da olsun. Çünkü küçük olmak, e, işte böyle biraz daha heyecanlı biri olmak, dilediğini söylemek istemek ama söyleyememek falan, bu biraz da Türkiye'de çok sanırım karşılaşılan bir şey. Yani üniversiteye gittiğimde şeyi fark ettim. Ulan edebiyat bölümünde bana dediler ki sen ne kadar yorum yaparsan konuşursan o kadar iyi. Çünkü senin düşünmen, critical thinking'de bir şeyler öğretmen gerekiyor. Ve dedim ki oha, cennete geldim ben herhalde. Çünkü kimse bize zamanında edebiyat bölümünü övmezdi. Neden? Bir sistem var. Sistem sana der ki tercüman olacaksın, öğretmen olacaksın. Edebiyat bölümünün varlığından bile haberdar değilsin. Sonra bir gidiyorsun oraya, ağlayarak, zırlayarak girdiğim bölümden ne olur beni buradan çıkartmayın diye çıktım. Neden? Çünkü fikirlerimin bir değeri olduğunu gördüm. Konuşmanın aslında güzel olduğunu gördüm. Ki Geek Yapar da aynı döneme denk geldiği için, üniversitede başladığım için baktım, evet, insanlar okuyor, yorum yapıyor ve hani şey demiyor. Yani sen anlamazsın diyen var, yine eyvallah. Ama o random insanlardansa bilgisi ve birikimi olan insanların geri dönüşüyle şey oluyorsun. Ha, evet, kendimi de böyle geliştiriyorum. Şöyleymiş, böyleymiş, kafam açılmaya başlıyor. Ve hani bundan da mutlu olan biri olarak, yani öğrenci olmak benim için her zaman şeydir. Ben öğrenmeyi çok severim. Yeni bir şeyler öğreneyim. Kafam açılsın. Başka bakış açıları şey yapayım. Yani eski ev arkadaşımla oturup dinden başladığımız, yani Kur'an-ı Kerim'den başlayarak paralel evrenlere, kara deliklere kadar giden böyle uzun uzun konuşmalarımız olurdu mutfak masasında ve biz ne çok güzel. severdik. İki edebiyatçı bayılır. Ve hani böyle konuşacak ortamı olunca, insana bir değerli hissedince çok iyi oluyor. Yani bunu hissetmek gerçekten çok ayrı bir duygu bence. Hani herkesin bildiği bir durum değil muhtemelen, Türkiye'de özellikle. Hele de Çok- bir kadından gelince bence daha da değerli oluyor. Çünkü senden bir art niyeti olmadığını ve tamamen sana hani duygularıyla ve aklıyla aslında iltifat ettiğini anladığında çok daha, mesela ben yorumlarda da öyle. Mesela upuzun yorumlar kadınlardan, küçük kızlardan gelince hepsini okuyorum ve diyorum ki böyle ay Allah'ım, ay şükürler olsun, ne kadar güzel bir şey bu falan hissi geliyor ve bence içerik üreticilerinin hepsinde bu var. Sesini duyurabilmek, insanlara connect, yani o iletişim bizim bence asıl Evet. ihtiyacımız, açlığını duyduğumuz şey bu. Bu yüzden de içerik üretiyoruz. Ya Evet. o yüzden de mesela seni izlerken de, Adayı da Büşra'yı da izlerken de bence ikisinin zaten kendi başlarına bir kanalları olmadığını biliyorum. Hı hı. Ama seninle mesela içerik üretirken aranızdaki o enerji ve oluşturduğunuz ortam o kadar insana samimi geliyor ki iletişim kuruyorsunuz benimle o an, ben sizi izlerken. Bu yüzden de bence çok değerli bir şey. İçerik üreticiliği aslında daha da büyük ihtimalle büyüyecek bir alan. Şu anda biraz daha YouTuber, Instagramer, işte influencer vesaire diye ayrıştırılan bir ortam ama eminim şu ankinden de daha fazla büyüyecek. Çünkü iletişim gerçekten hepimizin, bütün insanların o görünürlük ve duyma ihtiyacı. Beni duyun. Ben varım, benim düşüncelerim bu. Özellikle senin gibi hani geeklik mesela, genel anlamda ben de büyük bir geekim. Halen daha da öyleyim. Halen daha Marvel çıkar, DC çıkar, Comic Con'ları takip ederim, şey yaparım falan. Yani hani bir de geekliğin tek şeyi hani belli bir alan değil. Hep her şeyde geek olabiliyorsun.
takıntılı bir insanım. Ve yani o yüzden de ama mesela çocukken de en çok büyük ihtimalle yargılanan insanlar oluyoruz maalesef. Bu yüzden de sizin gibi insanlar, özellikle Geek Yapar'dan da bahsedeyim. İnsanların o geekleri eleştirmek değil. Abi geekleri bir dinleyin bakalım, o geek ne diyor? Hani neyini sevmiş? Hani olay sadece bir karikatür sevmek değil. Yani olay bir kitap sevmek değil, olay insan sevmek, duyguyu anlatmayı sevmek. Ya bu yüzden de çok değerli buluyorum gerçekten ve çok da az maalesef. Yani bu kadar duygu odaklı içerik üreten, daha böyle gerçekten insanlarla iletişim kurmaya odaklı içerik üreten insanlar. O yüzden senin gibi hani içerik üretenlerin, bak tekrar söylüyorum, ben senden download ettim birinci sezonu Percy Jackson'ın, ikinci sezonu da download edeceğim. Tamam. 10 Kasım'da pardon 10 Aralık'ta geliyor zaten ikinci sezon. Tamam. Sana Instagram'dan darlarım artık zaten. Tamam. Ben o samimiyeti aldım sana, haberin olsun. Kesinlikle. Ben o samimiyet level'ını aldım. Seni giflerimle ve Ya darlamaya geliyorum. o samimiyet level'ı galiba ben bunu bazen iyi olarak bazen kötü olarak yorumluyorum. Sende var mıdır, yapıyor musundur bilmiyorum. Ama şey algısı var. Biri bana bir şey yazdığında, mesaj attığında cevap vermeliyim duygusu var bende. Ve benim o yüzden yıllardır DM kutularım baya böyle hani hiç tanımadığım insanların mesajlarıyla dolu. Daha sonradan çok abuse edildiği de oluyor bunun. Yani sürekli bana mesaj atabileceğini zannedebilen insanlar da oluyor. Bir de hani büyürken sürekli olarak yani üniversite döneminde de çünkü bir kabullenilme, o ergenlik her zaman devam ediyor. Birileri tarafından kabullenilme, sevilme ihtiyacı olduğu için, içerik üreticilerinin de zaten o iletişime ihtiyacı olduğu için. Çünkü kimse seni dinlemeyecekse niye üretiyorsun ki, ya da okumayacaksa ya da tüketmeyecekse. O zaman zaten sen normal olarak hayatına devam edebiliyorsun. Ama o ihtiyacı buradan karşılıyorsun. Bu bence bir ihtiyaçtır. Yani nasıl karşıladığına bağlı sadece. Yani birinin sevmesiyle olur, birinin yorum yapmasıyla olur, birinin izlemesiyle olur. O farklıdır. Ama işte o mesaj, yani ben mesela şey derler, ama ne kadar hiç de egosu yokmuş falan diyorlar. Yani egomun olacak bir noktada değilim bir. Yani şey diyorlar, arkadaşlarım çok dalga geçer. Sen de ünlüsün kendini. Hayır, ben mesela ünlü değilim. Sadece az tanınır biriyim. Ve belli bir yerde çok fazla insanları tanıdığım için bu biraz da bana geliyor gibi hissediyorum. Çünkü o ünlülüğün peşini kovalamamışım bile ben daha. Yani kovalasam belki olurum. Atıyorum şu anda Türkiye'nin en ünlü içerik üreticisi kadın kim dersen Pikuin, Pelin. Ünlü. Kime sorsam bilir. Yolda çevirse bir sürü insan etrafında fotoğraf çektirmek ister. Tamam mı? Ama mesela Pelin'in herkese cevap verecek bir vakti yok. Çünkü neden? Çok fazla insan tanıdığı zaman bu sefer onun cevap verme şeyi de azalıyor. Zamanı da azalıyor. O şey de azalıyor. Mesela ben bu ilk yani Geek Yapar'da üretmeye başladığımda herkese cevap vermeye çalışıyordum. Ne olursa olsun. Yani Berna bir şey diyebilir miyim diyor. Ne geleceğini bilmiyorum. De diye cevap veriyorum. Ve uzun uzun herkesle konuştum. İşte içeriğim olmasına rağmen yine mesaj olarak bile yazdığım, ses kaydı olarak bile attım. Cevap verdiğim insanlar var. Neden? Çünkü yani o insana benim tepeden bakmam için bir sebep yok. Onu cevaplamamam için bir sebep yok. Ve o insan bana gelip o mesajı yazma ihtiyacı hissettiyse, yani abuse'lamadan, hani çünkü Berna abla biz bu bölümü seçeceğiz, hani bize bahseder misin diyen çok mesela öğrenci oluyor. Ve onlara benim bahsetmek biraz boynumun borcu. Neden? Çünkü kendilerini çok yalnız hissediyorlar. İnternette ya da hocalarından görebildikleri bir İngiliz edebiyatı tanıtımı yok. Ben de bilmiyordum İngiliz edebiyatının bu kadar güzel, bu kadar harika bir bölüm olduğunu. Çünkü öğretmiyorlar. Her zaman şeye bakarlar. Sen meslek tanımın var mı? Çevirmenlik okuduysan çevirmen olacaksın. Öğretmenlik okuduysan öğretmen. Hala öğretmenliği bastırmaları var mesela. Ben de hiçbir zaman istemem. Çünkü yanlış etkilersem çocuğun hayatı kayar. Bir şey yaparsam o çocuk ondan etkilenir falan. Ama yani insanlar o şeyi arıyor. Hani bu şeyi yaşamış, deneyimlemiş biri var. Ona sormalıyım. O zaman ben de cevap vermeliyim. Yani zaten bu birazcık şey. Hani o yüzden o samimiyeti ben herkesle kurmaya çalışıyorum. Şey gibi değil. Kendini hani özel hissetme, herkese yapıyorum falan kafasına bakmıyorum. Ama bu benim için hani bir gereklilik gibi geliyor. Yani şeyi anlatmak istiyorum. Evet, herkese erişilebilir bir insanım aslında. Ama bunu abuse'lamayanlara, özellikle son birkaç senedir, en azından pandemiden sonra biraz da büyüdükçe artık yolda hasarlar gördükçe, zararlar şey yaptıkça ve dünyanın ne kadar iğrenç, pis bir yer olduğunu ve asla bizim gibi iyi düşünmediğini gerçekten gördükçe şey oluyorsun. Evet, tamam, ben buna cevap vermeyeyim o zaman oluyorsun. Biraz o bilinci kazanıyorsun. Ama işte yani senin gibi insanlara zaten her zaman kapım açık olduğunu, hani bunu her zaman söylemek istiyorum. Çünkü yani bu harika bir şey. Senin gibi insanlar çoğalmalı. Anlıyor musun? Hani şey değil.
Berna ne haber ya falan yazan değil. Ben ona niye cevap vereyim? Ama sen geliyorsun diyorsun ki ben böyle böyle bir. Yani yazışından bile farklı belli oluyor zaten. Kişiliğini belli ediyorsun. O yüzden hani bu iletişim burada da var yani, anlıyor musun? Hani o çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya ben de mesela şey anlamında samimiyetle bence insanlar bu dediğin abuse'u çok karıştırıyorlar ve Kesinlikle. bana mesela ben yazarken ilk aklıma gelen insandın bu arada. Dedim ki ben şu an videolarını izliyordum. Dedim ben içerik üretiyorum. Direkt yazayım o zaman. Çünkü hani görür müsün? Ben görmeyeceğini düşünüyordum. Hatta görsem bile ciddiye almazsın diye düşündüm. Çünkü bilmiyordum. Ufak bir bilgi, o kadar chronically online'ım ki her mesajı görüyorum. Sonradan fark ettim. O kadar Her sevdiğim şeyi bir insan görüyorum. ki. Eğer cevap vermiyorsam bir sebebi vardır, onu merak etmeyin. Bence alan aldı. Alan aldı. Alan aldı. Aynen öyle. Bence de alan alsın çünkü vallahi benim her mesajıma çok hızlı cevap veriyor. Yani bir de hani yani yazıyorsun da şeyi de düşünmek zorunda kalıyor insan. Ben bu insanın DM kutumu açıyorum mu artık düşünmek zorunda kalıyorsun. Çünkü engellemek zorundasın öteki türlü ya. Ben Evet. kimseyi niye engelleyeyim bir zararı yokken? Ama bir yandan da bu kadar kolay da erişmek. Hani internet çağındayız, kabul ediyorum. Ve ben bu aslında şeyi sağlıyorum. Evet, bana her yerden erişebilirsiniz diyorum ama cevap verebileceğim ya da vermek isteyeceğim bir şeydeyse niye bunu şey yapayım? Bir de ben çok bu yeni ya bizden de önceki yeni nesilden bahsediyorum. Ben böyle hızlıca hemen mesaj atmak, her dakika mesaj atma mevzusunda değilim. Yani bu böyle hemen mesaj atayım, bir şey düşündüm mesaj atayım, sorayım, mesaj atayım sorayım, hemen görsün cevap versin. Mesela seninle de mesajlaşırken tanışmadığımız için birebir ve kendi arkadaşlarımla da böyleyim. Personal space benim için çok önemli bir şey. Ben bir mesaj atıyorsam gerçekten o insanın zamanını ayıracak bana, bunu okuyacak, benimle bir konuşması olacak ve bunu devam ettirecek. O anlık belli bir süresi olacak. Çok şey düşünüyorum o an. Ve hani mesaj atıp hemen şey diyorum genelde de sana atarken de mesela cevap verdiğinde bana zaman ayırdı ve şu Ya, anda şey kurban yapıyor. olurum. Zamanım senin köpeğin olsun be. Ya o kadar ya bir de biz böyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İnsanlar zannediyor ki biz dışarıda da böyleyiz. Dışarıdaki insanları tanımadığımız insanlara da böyleyiz zannedebilir diye de korktuğum için dedim ki Berna çok tatlı bir insan. Ama şimdi ben en samimi şekilde yazacağım diye de saçma bir şey de yazamam. Kendime iyi bir tanıtayım çünkü. Yok yani biraz galiba benim en çok kızdığım şeyler var. Annem beni çok iyi kalpli yetiştirmiş. Çok enayi yetiştirmiş. İçime bir tane kötülük koysaymışsın anne. Ki hani şey olsaymış, sınırlarım çizgilerim falan olsaymış, çok azarlarım annemi bu yüzden. Anne, beni niye bu kadar enayi yetiştirdin? Yani şey, çünkü çok çekiyorum gerçekten dedim. Hani o sınır bende yok. Ben herkese iyi davranayım. Çünkü annem beni gerçekten öyle yetiştirdi. Ne olursa olsun sana vursalar bile, yani şöyle bir yanağına vursalar sen hani okey de, diğer yanağını dön demiyor tabii. Ama şey de deme, hemen de silme. Belki bir şey var. Yani o empati şeyi, o iyilik algısı bilmem ne hep annemden gelen bir şey ve otomatik olarak şeyim ben. Herkese yeterince iyi olmam gerekiyor. Benim yani mesela yakın arkadaş kavramım çok gariptir mesela o yüzden. Çok fazla yakın arkadaşım var. Hani insanın bir iki tane olur falan, değil mi? Mesela en yakın arkadaşım, BFF'im dediğim insanla da 40 yılda bir mesela konuşuyorum falan, tamam mı? Ben de Her gün konuşabildiğim bir insan değil çünkü yetişkinlik hayatı bilmem ne. Ama çok fazla yakın arkadaşım var. Çünkü herkesle aynı samimiyeti yürütmeye çalışıyorum ve çok zor, farkındayım. Ama hani random bir insan mesaj atınca da ben o samimiyeti göstermeye çalışıyorum. Çünkü ben hani rol yapabilen, tersleyebilen biri değilim. Gerçekten karşımdaymış gibi oturup ciddiye alarak konuşuyorum ve çoğu zaman hani şey gibi de düşünmeyin bunu. Derinin öyle düşüneceğini zannetmiyorum çünkü anlayacaktır. Genelde hani böyle işte bunun da burnu havada, beğenmiyor bizi falan. Yürüyor ama sonra ben sana umut mu verdim tarzında kadınlara hani şey yapıyorlar falan ya. Ben mesela herkesle öyle konuşuyorum ve benim sektörüm gereğiyle çok fazla da erkek arkadaşım var. Çok fazla da erkek takip ediyor. Beni bu arada çok rahatsız eden bir durum bu. Niye beni bu kadar çok erkek takip ediyor? Beni biraz daha kadınlar takip et. %70 erkek nedir ya? Burası testosteron kokuyor. Biraz daha lütfen östrojen basalım falan oluyorum. Yani çünkü bahsettiğim konular gereği, konuştuğum konular gereği geeklik genelde erkek şeyinde ve kadınlar çok daha sessiz, sakin kalıyor bu durumda falan. Edebiyata bile girdiğin zaman yine de orada şey var. O yüzden böyle ne zaman iyi konuşsam şey oluyorlar. Türkiye'de yaşamanın gereği mi bilmiyorum ama bu benimle flörtöz var. Herhalde öyle düşünüyorlar. Onu işte yapmayı öğrenmen gerekiyor bir noktada. Bu kadar samimiyeti de gerçekten o yüzden abuse'luyorlar. Hani çok yaş farkımız yok, kabul ediyorum ama hani biraz da sektörde bir şey olmuş bir insan olarak, biraz daha ilerlemiş bir insan olarak, yaşamış bir insan olarak onu söyleyebilirim. Herkese samimiyet
kurmak. Kimseye samimiyet borcun yok yani. Öyle düşünebilirsin. Bu ben de olabilirim. Çok sevdiğim. Zaten never meet your heroes derler. Buna kesinlikle inanırım. Çünkü kafanda idealize ettiğin bir insanın en ufacık bir pürüzü sende bu sefer çok büyük bir yıkıma sebep olur. Genelde o yüzden çok yıkar seni o. Kimseye samimiyet borcun yok. Kimseye bir iyilik borcun yok. Bunu düşünerek. Yani bencil olmayı öğrenmen gerekiyor hayatta ve bu sektörde. Onu bilerek ilerlemeni çok tavsiye ederim. Çünkü ben çok çektim bu konuda. Peki akıllandın mı diye sorayım. Hala samimisin. Çünkü aşırı samimi bir insansın. İnsan Ee, böyle o kötülüğü kendine ekemiyor bence iyi bir insansa. Ya akıllandım da şöyle yarım akıllandım diyelim. Hani mesela adadan çok bahsediyorum. Canım kankam. O benim böyle birazcık pusulam gibidir. Böyle etik pusulam gibidir ve ansiklopedi beynimizdir. Ben bir şey hatırlamam ona sorarım. Ada biz ne düşünüyorduk bunun hakkında falan diyorum. Yani tek bir beyin hücresini paylaşıyoruz diye. Çünkü ben unutmaya çok meyilli bir insanım. Kötü şeyleri de unutabilirim. Ve gerçekten enayiliğim o konuda var. Yani bu çocukluktan gelen bir şey muhtemelen. Kabullenme ihtiyacı, konuşabilme, sesini duyurabilme, işte beni de beğensinler, ne olur beni de sevsinler. Ben hala sevilmeyi çok önemseyen bir insanım. Biri beni sevmeyince çok üzülüyorum. Özellikle bu benim sevgi gösterdiğim biri ise ve aynı ölçüde bana sevgi vermiyorsa ben bitmişim. Ben kendimde ararım bütün sorunu. Ama mesela bunu yavaş yavaş çözmeye çalışıyorum diyelim. Çünkü çok duygu durumu olarak stabil ve güçlü biri olduğumu söyleyemem. Çok çabuk düşerim. Ama işte arkadaşlarımın desteği, ne bileyim biraz daha kafamı açmayla, işte psikoloji okumayla, daha doğrusu okumayla genel olarak yani okuduğun herhangi bir edebi eserde, kurgu eserde bile alabileceğin çok şey oluyor ve çok insan tanımakla bu birazcık şey oluyor. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Biraz deneme yanılma gibi oluyor. Çok %100 akıllandım diyemem ama akıllandım. Hani artık eskisi kadar şey demiyorum. Yani bu insan benim ona verdiğim ya da ona açtığım o sınırı kapıyı abuse'lar mı diye düşünmeye başlıyorsun. Çünkü şey değilsin artık. Hani o çocuksu duygudan da çıkmak zorunda kalıyorsun. Çünkü yaşım 28 olmuş. Ben hala 18 yaşında, 17 yaşında gibi davranamam. Belli ki sosyal olarak da toplumda da belli bir görevim var ve belli bir algı var ve belli şeylerim var. Yapmam gereken, yapmamam gereken şeyler var. Onlara da uyum sağlamaya çalışıyorsun. Yani o çocuksu masumiyetini törpülemek zorunda kalıyorsun. Ben de onları yavaş yavaş törpülüyor gibi hissediyorum. İnşallah törpülüyorumdur bilmiyorum. Ama işte yani sen o şeyde değilsin mesela. Belli oluyor. Bunu da kendimi övmek için söylemiyorum ama bence edebiyatçı olduğum için bazı şeyleri analiz etme yeteneğim var. Ve senin yolladığın ilk mesaj bile senin nasıl biri olduğunu gösteriyor. Bana en azından bunu refleks olarak anlatıyor ve diyor ki bunun böyle bir şeyi yok. Sen buna rahat yaklaşabilirsin. Yani buna şöyle hemen kalkanlarını kaldırmana gerek yok diyor. Zaten bir kere kadın olman öncelikle bu şeyi eliyor. Anladın mı? Erkek Vallahi. olunca otomatik şey oluyorsun da kadınlarla hiçbir sıkıntı yok. Hep siyahsın ya. Benim DM kutumda ben kadınlarla nasıl bak keşke derim her zaman lezbiyen olsam. Çünkü kadınlar mükemmel Aynı şeyi varlıklar. istiyorum ama Sürekli istekli olmuyor. övmeye bayılırım bir kadını. Bayılırım. Yani sabah akşam o kadını öveyim. Çünkü hem ihtiyacı var hem hak ediyor hem zaten görüyorum. Yani bunu şey olarak da söylemiyorum. Yapmacık olarak da söylemiyorum. Ben yapmacık olarak bir şey söyleyemem. Onu da anlarsınız. Suratı asla yalan söylemeyi beceremem. O yüzden suratımdan belli olur. İfadelerimden direkt kızarırım falan. O kişi gerçekten o kişi hakkında onu düşünüyorsam onu söylerim ben zaten. Hani o yüzden şeyimdir kadınlara karşı. Kadınlar. Kadınlar falan Hepimiz çok oluyorum. güzeliz. Gerçekten bunu Mükemmel. hissediyorum. Dünyayı kadınlar yönetsin. Keşke işte bak yapım şirketiyle sen başlayacaksın. İnşallah. 7 aileden biri sen olacaksın inşallah. Valla hep birlikte ya. Ben şu 7 aileden birine. Niye olmasın? Tabii. 8.liğe talibim. Olur. Ama şöyle biz gerçekten düşüncedeyim. Hadi hep birlikte yapalım. Yani en büyük şeyim o yapımcılıkta da isteğim işte birkaç kadın, birkaç Evet. işte LGBTQ+ birey erkek de olsun hadi gelsin. Tamam ya hadi eşitlik hadi. Hadi Eşitlik sizin de abi, fikirlerinizi hadi. önemliyoruz hadi. Ya Hadi. şaka bir yana evet eşitlik de yani hani işte biraz da kadınların görünebilirliğini arttırmak için diyor Bizim bunları bir bu diyorum. eşitliği sağlamamız Evet. için 100 yıl, 200 yılda Biraz. kadınlara bir pozitif ayrımcılık yapmamız Aynen. gerekiyor maalesef. Ama öyle Aynen. maalesef benim için çok da maalesef değil de öylesine söyledim. Yo maalesef yani öyle çünkü dünyanın durumu belli hala öyle.
Hala öyle. Mesela senin de dediğin gibi mesela kontağa geçerken de dediğin ya hani ben daha ulaşılabilir olmaya çalışıyorum. Mesela senin de Instagram'a baktığımda da daha ulaşılabilir olduğunu da görüyorum zaten ve bana mesela bu daha güven veriyor ve diyorum ki okey hani şey yapayım hani kontağa geçeyim. Ama dediğin gibi mesela P Queen'de de çok düşündüm ama dedim ki 1 milyon takipçisi var ve göremeyecek büyük ihtimalle yazdığım şeyi. Ben biraz da kötü açıdan da bakmıyorum. Niye bilmiyorum. Ben hiçbir zaman şey olarak bakmıyorum. Birine mesaj attığımda bana cevap vermedi bir daha da yazmam falan gibi hiç Evet. böyle Evet, bir ben de şeyim yok. bakmam. Hiç buna böyle bir otomatik bakışım yok. Direkt şey otomatikman düşünüyorum. Ay çok takipçisi var. Arada kaynıyordur kesin. Çünkü içerik üretmeye başladığında sen de bazen böyle görmediğin şeyler oluyor ve bunu da fark etmeye başlıyorsun. Bu yüzden de onlara o kötü bak yani şey egosal bir yerden bakmamaya başladım. Bir de Kendin gibi bilmemeye başlıyorsun, öyle diyelim. Çünkü içerik üretmek çok farklı insanları tanımak ve farklı dünyalar tanımayı da gerektiriyor ya, ve tanımak zorunda kalıyorsun çünkü. Hani şey gibi değil yani, sadece kendi yaşadığın alanda gördüğün insanlar gibi değil internetteki insanlar. Hani cevap da verebilir, küfür de edebilir, iyi de cevap şey yapabilir, hiç görmeyebilir de. Ama şöyle söyleyeyim, Pelin, yani ben Pelin'i çok severim. Ve Pelin'le muhabbetim de var. Ha, ama işte telefonunu değiştirdi, bir daha telefon numarasını alamadım. İşte çok kötü zamanlar geçirdi. İşte onunla da ben hala samimiyetimi devam ettirmeye çalışıyorum. Ama benim mesajımı görmüyor bile mesela. Benim DM'im ona açık. Onun şeyde DM'i de bana açık. Ama görmüyor. İşte atıyorum Patlıcan, bilmiyorum biliyor musun ama Hı hani hı. bayılıyorum kendisine, tamam mı? En sevdiğim kadın sanatçılardan biri. Sürekli onu överim, sürekli şarkılarını dinlerim, sürekli bir şey yazarım falan. O da görmüyor. Mesela Pelin kadar ünlü mü Patlıcan Sena? Hayır. Ama ne var? Bir kere işiyle çok meşgul olması var bu insanların. Hayatlarının başka yönlerde gitmesi var. Yani herkesin hayatı bizim gibi olmuyor. Mesela ben de bazen yakın arkadaşlarıma bile bir iki gün cevap vermek istemiyorum. Kaldı ki ben sürekli cevap veren, dakikasında cevap veren bir insandım. Hani insanlar der ki sen hani telefonu hiç elinden bırakmıyorsun. Hayır, bırakıyorum ama orada bir ses geliyor ve otomatik olarak ben o insan bana ulaşıyor ve ben ulaşmalıyım, cevap vermeliyim. Yani şu an psikoloji okuyanlar ya da psikologlar çok rahat benim şemalarımı çözdü. Ama aramızda kalsın. Yani şey oluyorsun. Evet, ulaşılabilir olmak o insan için önemli. Çünkü bak mesela sen bundan mutlu olmuşsun. Bu benim için çok kıvanç kaynağı bir şey. Benim bütün günümü alsan harcasan hiç önemli değil. Bu bana mutluluk veren bir şey. Mesela şöyle düşün, ben arkadaşlarımla konuşacağım diye dizi, film, oyun, kitap bunları tüketemeyeceğim zaman bunu ben bir kayıp mesela saymıyorum. Arkamdaki kitaplığı görüyorsun. Bu kitaplığın yarısı okunmadı mesela. Okuyacak zamanı üretmek için bir şeyden feragat etmem gerekiyor. Ya insanlardan feragat edeceğim ve başka bir şeyden. Diyorum ki değmez. Yani biz sonuçta sosyal varlıklarız. O insan da bununla mutlu oluyor. Ben de onun şeyle mutlu oluyorum. Hani muhabbetiyle, etkileşimiyle. Tam böyle devam etsin. Hani gibi. Yani o insanın mutluluğu da beni gazlıyor. Ya mutlu ola ola birbirimizi yükseltiyoruz gibi. O yüzden böyle şey yani o konu. Hani herkes aynı değil. Onu da ama zamanla öğreniyorsun. İnşallah ben de şimdi daha 1 yıl olduğu için tabii Hı. ki yani her şeyin bir etap by etap öğreniyorum. Çok şeyim yani seninle mesela konuşurken de şey kısmındaydım. Acaba hata yaparsam ne der? Hadi bir şey nasıl tepki alırım? Ama zaten Ya bu 15 dakikanın sonunda Ya bence zaten şeyi aşmışızdır diye düşünüyorum. Daha bu kayda girmeden önce bir 40 dakika, yarım saat, bir saat konuştuk. Ondan aşmışızdır diye düşünüyorum. Ya insanlarda neden böyle bir algı oluşuyor bilmiyorum. Dışarıdan bana baktıklarında bu algıyı çok yaşadıklarını söylüyorlar. Hani bir etkinlik alanına gittiğimde de mesela böyle yanıma böyle geliyorlar. "Ha, merhaba ben" falan oluyor. Ya ben sizden daha çok utangaçım. Hani burada konuştuğuma bır bır öttüğüme bakmayın. Gerçek hayatta o kadar utangaç, o kadar konuşamayan bir insanım ki. Hani biri yanıma geliyor, ben konuşmayı devam ettirebilen biri olmadığım için böyle falan kalıyorum mesela. Hani insanlar bunu anlamıyor, şey zannediyor. Kamera karşısındayız diye biz çok alışız bunlara falan. Yo, evet. ben sadece random bir insanım kamerayı açan. Yani internetim var diye bunu yapabiliyorum maksimum. Hani ekstra bir erişim falan da değil yani. Konuşabiliyorum. Nasıl konuşuyorum? Vır vır konuşuyorum ama hani bir filtrem yok yani. Filtrem olmadığı için de başka şeylerden mesela olmuyor falan. Hani neden bu algı oluşuyor bilmiyorum. Çok Bence mu bildiğin bilmiş için. konuşuyorum Hayır acaba? hayır bilmişlikten değil de çok düzgün konuşan ve çok da donanımlı bir genç kadın olduğunda otomatikman özgüvenli geliyorsun insanlara ve Vallahi bir şey değil mi? Özgüvenli geliyorsam ben hayatta başarmışım demektir ya. Ben bu halimle zaten özgüvenli gözüküyorsam, bir de özgüvenli olsam ben neler yaparım, öyle bir düşün. o zaman ben sana şöyle bir şey diyeyim. Never Meet Your Hero'da ben meet ettim yani hiç de Ben hero değilimdir. Ben side benim çok quest'imdir. hero'm Anlıyor var. musun?
Yani işte öyle bir hero değilimdir, onu anlatmaya çalışıyorum. Valla bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten içerik üretirken ben çok fazla da insana böyle hero'luk benim için mükemmelliyetçilik değil. O yüzden de belki Doğrudur, doğrudur. böyle konuşurken boş mu övüyor diye düşünebilirsin ama hayır, gerçekten çok dolu övüyorum aslında. Yani hani gözümde gerçekten ben nasıl söylüyorsam sana oradasın. Çünkü hep insan gözüyle baktım ben izlediğim şeylere de. Genelde mesela ben hiç bir oyuncu fanı olduğumu hatırlamam. Çünkü kendisini tanımıyorum ya, kişinin oyuncu, şarkıcı fanı olamam. O yüzden de YouTube'da mesela seni izlediğimi bildiğim için diyorum ki ben çok seviyorum Berna'yı izlemeyi. O yüzden mesela hep bu alanda daha fazla insanlar benim gözümde şey oldu. Aa, ne kadar başarılı, ne kadar güzel anlatıyor, ne kadar doğru anlatıyor. Her dinlediğim şey böyle şey geliyor. Ay, bir şey öğreniyorum şu an. Yani hani o yüzden de bence bu, hani sana şöyle konuyu da değiştirmiş gibi oluyorum ama Evet. bu arada yengeç ya da su burcu musun? Hayır. Değil misin? Su burcu geldin bana. Çok duygusallığın ve şeyin ne? Burcun ne? Kovdum ben. Yükselenin ne? İkizler. Bildiğim maksimum bilgi bu zaten. Ben varım. Bu konuda varım ve bunun antipatik geldiğinin farkındayım. İkisi de hava burcu değil mi ya? Ben öyle biliyorum. Yani çok İkisi de burçlara hava burcu. inanan bir insan değilim de. Yok, ikisi de hava burcu ama kova hava mıydı ya? Bir dakika dur. Evet, hava onu biliyorum. Onu İkisi de biliyorum. hava burcu. Ondan dolayı değil de duygusallığın ve Hı. insanlara, hani ikizler zaten direkt seni anlatıyor. Her yerdesin. Ya her şeye ilgin çok fazla. Her şeyi aşırı derecede iyi öğrenebiliyorsun. Bu acayip bir şey. Ben mesela işte ben beyni şey gibi düşünüyorum. Bir tane küçük kutu var. Bir şeyin gelmesi için diğerinin gitmesi gibi. Biraz öyle, biliyor musun? Yani ben de öyleyim. Bu arada en çok duyduğum laflardan biri, sen kendi potansiyelinin farkında değilsin derler. Biraz sende şeyi olduğunu gördüğüm için, yani çok benziyoruz. Ah tatlım, kendimi dövmek için demiyorum. Ama akademisyen ruhun var senin. Araştırmacı ruhun var. Bir şeyleri üretme ruhun var. Bu kafada olan insanlar zaten kendi potansiyellerini hep düşük görüyorlar. Bunun farkındayım. Ben de hani insanlar bana dediği için artık farkına varmaya başladım. Çünkü gerçekten sen bir şeyleri öğrendikçe artık daha yenisine aç oluyorsun. Öğrenmeyi seviyorum diyorsun ya, bunu öğrendim ya da bunu öğrenecekler diyorsun. Sen aç olduğun için sürekli olarak yenisini istiyorsun ve şey diyorsun, bu bana yetmedi diyorsun. O zaman yani şey oluyorsun, benim yani dolduracak daha çok yerim var. Sanki aşağıdan o sürekli akıyormuş gibi hissediyorsun. Aslında çok dolusun Evet. mesela. Farkında değilsin gibi oluyor. Ama işte şeyle de alakalı. Ben hep benden daha üst insanların da varlığını görüyorum. İnanıyorum. Hani şey değil yani. Ben en üstüm, artık ulaştım bu noktaya diyemiyorum. Ve sürekli hep bir ilerisi olduğunu düşündüğüm için benden daha fazlasını yapan, Ya. gören, edinen var. Ama bir de benden daha azını da edinen var. Hani bunu şey anlamında demiyorum ya, aşağılık insanlar falan değil. 11 yaşındaki bir çocuğun benim kadar okuyup hayat tecrübesi edinmesi evet mümkün olmayabilir. Ama yaşla alakalı değil her zaman tecrübe. Sadece işte şey diyorum, hani 11 yaşındaki birinin benden öğreneceği bir şeyler de olabilir anlamında diyorum. Ama atıyorum 20 ile 28 yaş arasındaki ya da ne bileyim 50 yaşına gelmiş hala bir şey fark edemeyen, benim kadar kafasını açamamış insan da olabilir. 18 yaşında benden çok daha öteye de gitmiş olabilir. Hani sadece o çocukluk kısmı biraz daha öğrenmeye açık olduğumuz için dedim. Fark ettiysen de her şeyi açıklıyorum. Yani bu neden bahsediyorduk acaba? Çok Yine iyi. gitti. Yine Ama gitti. var ya, şu anda kendimi görüyorum sende. O kadar aynı Yine efekti gitti. yarattın ki bana. Yine gitti Şey benden. diyordun, içerik üreticilikte işte benden daha yüksekleri de var olduğunu Evet, sen şey dedin ya, hani bir tanesinin girmesi için diğerinin çıkması. Öyle hissetmen o çok normal. Bir de şeyi söyleyeyim, ben sürekli sana böyle kendi tecrübelerimi anlattım. Ay ben yaptım sen yapma kızım falan gibi oldum ama bunu muhtemelen yaşamadan sen zaten anlamayacaksın. Çünkü kimse yaşamadan anlamıyor. Doğru. Yani şey gibi geliyor insanlara. Ben bunu ne kadar söylersem söyleyeyim, ne kadar samimi olduğumu gösterirsem göstereyim, İnsanlar diyor ki ya beni rahatlatmak için söylüyor. Çünkü bunu ben de yapıyorum. Yani bir insan bana hayır sen öyle güzelsin, hayır sen böyle zekisin, hayır sen bunu böyle iyisin dediğinde ben inanmıyorum. Çünkü neden? Böyle programlanmış. Yani buna programlanmış. İnanmıyorum. Özgüvenim yok. Şey gibi geliyor. İnsanlar ben üzülmeyeyim diye yapıyor gibi geliyor. Hayır, mesela ben onu yapmıyorum kimseye. Üzülürse üzülsün, bana ne yani. Ben gerçekçi olayım. Dost acı söyler. Çünkü Ben demeyeceksem kim diyecek yani, hani. evet, ve şey algısı var. Annem hep şey derdi bana. Yani biz evde sana eksiklerini söyleyelim. Sonuçta biz aileniz senin. Seni ne bırakacağız, ne kıracağız, ne bir şey. Yani bizim kötü bir niyetimiz yok.
dışarıdan bu geldiğinde ki kırılma, hani bağışıklığın olsun der. O yüzden ben arkadaşlarıma her zaman böyle davranıyorum ya da birilerine. Yani bu mesela seni daha önceden tanımıyordum ama sana da böyle davranıyorum. Neden? Çünkü bu aşılandı bana. İyi bir insan olmak böyle bir şey gibi geliyor bana. Ben de böyle davranıyorum. Çünkü hani ben yaşamışım, o yaşamasın. O kadar üzülmesin falan gibi geliyor. Bilmiyorum, bu lazım bence. Herkes de keşke olsa. Ama işte Bence inanmıyor de. insan da. Hani şey diyorsun, ben üzülmeyeyim diye demiyorlar falan, böyle oluyorsun. Ona yapacak bir şey yok. Yani bu biraz da işte hepimizin, bence ikimizin de özel kendini aşırı derecede eleştirmek ve o iç sesin hiç susmuyor. Yani o seni eleştiren iç ses hiç susmuyor. Ve mesela bende de insanların aynı şu şekilde bir yargısı oluyor. Özellikle bence içerik üreten herkese var. Videoyu açıp da birilerine kendimizi pür pak açtığımız andan itibaren çok özgüvenli geliyoruz insanlara. Ve insanlar mesela bana hep şey der. Derin, sen çok özgüvenli duruyorsun der. Sen adı nedir? Mesela ben burcumu söylediğimde, ilk burcumu söylediğimde böyle oluyorlar. Yani normal burcumu söylediğimde şey oluyor. Emin misin falan oluyorlar. İkinci yükselenimi söylediğimde ha oluyorlar. Çünkü mesela benim normal burcum yengeç. Aslında çok duygusal bir insanım. Ama yükselenim aslan. Tamam, güzel. Hiçbir anlamını bilmiyorum ama güzel. İşte bilenler genelde böyle oluyorlar. Ha, aslan, okey. Hani böyle çok özgüvenli duruyorsun derim falan. Alakası yok. Aslında ben hayatta en çok yani görebileceğiniz böyle kendini aşırı derecede oradan oraya vuran, aşırı derecede kendine en fazla hakaret ettiğim insan kendimimdir yani. Ve böyle bir insanım ama işte içerik üretince ya da bir de içerik üreticiler yani kendilerini bildiklerinden, bence biz hep içerik üreticisiyiz zaten. Bir videoya çekmesen de olur. Hep böyle bir içerik üretmek Evet. istiyorsun. Evet. Kafanda hep bir fikirler oluyor, onları koyamıyorsun düzene. O yüzden bir şey yaratamıyorsun o an aslında. Ama işte bizdeki o dış görünüş algısına kapılıyor insanlar ve sana hemen böyle bir şey yaftalıyorlar. Sen busun, sen şusun Bir diye. şey diyeyim mi? Tam tersi, biz bu kadar açıkladığımız şeyden, yani yanlış anlaşılma korkusu var mesela. Ben kendi açımdan söylesem o yüzden bu kadar çok konuşup çok açıklıyorum. Çünkü yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yine Evet. şemalarımı, psikolojik geçmişimi çözdünüz, eyvallah, ama yani bir şey anlatıyorsak, derinine gidiyorsak, daha da açıyorsak, size içimizi artık özele giriyorsak, demek ki gerçekten orada bir şey var yani. Açıklama ihtiyacı, ne denir, kabullenilme isteği falan. Yani bu herkeste mesela yok, bazı içerik üreticileri hiç yok. Hiç umurunda değil mesela. Açıkladı, Özellikle geçiyor. erkekler diyebilir miyiz? Benim gördüğüm çok Diyebiliriz. kadında aşırı derecede açıklama var. Toplumsal yargılardan dolayı bence Evet. bizde Evet. de bu kadar açıklama şeyi, biraz da işte bu. Yani toplumsal yargı. Evet. İşte küfür edince acaba nasıl gözükecek mesela? Evet. En Evet. basiti. Aynen öyle. Bir kadın küfredince aşırı irite oluyorlar ama bir erkek küfredince gülüyorlar. Normal. En çok duyduğum laflardan biri, bu kız niye geldi ya, siz eskisi gibi dal taşak konuşamayacaksınız, küfredemeyeceksiniz, bak küfür ettim, küfredemeyeceksiniz falan diye yorumlar geliyordu mesela, yani videolara. Geek Yapar. Bir de Yani Geek Yapar biraz erkek evet. yoğunluğu fazla olan bir kanal izlediğim Ve bir şey kadarıyla. değil mi, her erkek böyle olmadığı için aslında Geek Yapar'a girebildim ben zaten. Hani Yiğitcan mesela bu vizyonu taşıdığı için, yani bana dediği şey, Geek Muhit diye bir forumumuz vardı. Dedi ki buraya bir kadın eli değsin, seni moderatör olarak alalım dedi. Tamam dedim. Çünkü aktif 2-3 kadın falan vardı Geek Muhit'te gerçekten ve orada da bullyleniyordum ben. Yani o ayrı. Ve hatta hani oradan kalan arkadaş grubum, hala konuşuyorum. Oradaki yine tek kadın benim. Hani hepsi erkek. Anlıyor musun? Hani aralarındaki küçük kız kardeş gibi davrandıkları, buliledikleri. Hep bulilenmeye bir profil oluyorsun. Ama işte e, bir noktada da mesela o adımı atan yine erkek olunca, tamam kabul. Hani çok yenilikçi gibi gelmiyor şu an için. Ama o adımı da erkeğin atması bir noktada da önemli oluyor. Sana o platformu sağlaması bile, senin sesini duyurması için bile çok önemli gibi oluyor. Yani Bence zaten önemli. buradaki erkek eril değiller, bana öyle Evet, evet, geliyorlar. evet. Yani Ataerki olarak erkek diyoruz biz aslında. aynen, aslında onların bence Geek Yapar'ı da övmüş oluyoruz bayağı bir. Çünkü ama bence övülmesi gereken bir şey. Çünkü genel teması anlamında eril zihniyet benim kafamda şöyle bir şey. Hiyerarşik anlamda hep en yüksekte olan kesimdeki insanların, hep güç olarak yüksekteki insanların birbirleriyle hani oynadıkları bir oyun alanı. Erillik ve hani hep bunun peşinden koşuyor olmaları. Ama aslında Geek Yapar
o çocukken bullilenen çocukların büyüyüp hani biz kendi platformumuz var ve biz kendimiz konuşuyoruz teması olduğu için aslında erillikten, hiyerarşik anlamda aslında en alt düzeyden gelip de bunu yaratıyorsun. Erillik olmuyor bu benim kafamda işte. Yani erilliği biraz daha kafamda baskıcı bir rejimimi Evet. destekleyen kişiler olarak gördüğüm için Patriarka yani basit. patriarka aynen öyle. O yüzden de mesela Geek Yapar benim gözümde daha erillik değil de aslında tam tersi bir yerde duruyor. Biraz. Ya evet, şimdi hani şey de söyleyeyim. Geek Yapar benim mazimde çok özel bir yeri olan bir yer ama artık hani orayı da aşmam gerektiğini fark ettiğim ve aştığım ve artık sadece orada güzel bir anı olarak kalan bir yer. Hani çünkü şey vardır. Yani insanlar bazen hatırlanmak ister. Evet, ben Geek Yapar'la hatırlanmayı evet seviyorum. Çünkü orası benim benim bebeğim gibi baktığım, benim çocuğum gibi büyütmeye çalıştığım, emek verdiğim bir yer. Ama bir yandan da mazide kalmış bir şey ya şu anda benim için. Hani eskimde kalmış. Hani insanlar hala beni oradan hatırlayınca çok mutlu oluyorum. Mesela orada sadece videolardan bilen var, siteden de bilen var. Mesela benim ürettiğim içerikleri bilmeden sen şunun şurasında vardın algısı mesela kötü bir şey. Orada biz zaten hep onu aşmaya çalıştık. Yani Geek Yapar'da gerçekten ilerici, modern düşünceli erkeklerin olmasının faydası oydu. Yani bir söyleşide mesela bana ekipteki tek kadın olmak nasıl hissettiriyor sana sorusu geldi ve tek aldığım soru buydu o söyleşide. İcaf'ta çizgi roman festivalinde ve şeyi hatırlıyorum. Yiğitcan eline mikrofon alıp özür dilerim Berna senden önce konuşuyorum ama bir kadına bunu mu sordun gibi bir şeyle yani ekip hani çok cinsiyetçi bir yerden sordum bunu. Hani başka hiçbir şey soruyorum. Bu kadında başka bir şey yok mu? Biz bunu onu süs olarak mı tutuyoruz burada? Ne demek istiyorsun falan diye. Yani orada bir kere seni destekleyen, senin gibi düşünen, aslında akılcı ve duygusal düşünebilen erkeklerin varlığı zaten seni birazcık yardımcı oluyor. Ama zaten buna ihtiyaç duyuyorsun. Yani feminizmin birinci, ikinci ve üçüncü dalgaları gibi aslında bir ilerleme kaydetmen gerekiyor. Birinci dalgasında kadınların da güçlü olduğunu göstermek zorundasın. İkinci dalgasında eşitliğini göstermek zorundasın gibi bir mantık hani falan vardır ya. Yani evet o adımları gitmen gerekiyor ama işte tekrar ben ne dediğim neredeydik biz? Yiğitcan aldığı söyleşide. Yok hayır en başı neydi konunu ben unuttum. Kadınların aslında biraz daha bu içerik üreten şöyle toparlayayım. Evet, Bence lütfen. burada bu söyleşide, bu anlattığın söyleşide şunu unutmadan söyleyeyim. İzleyen kişi, bu soruyu soran kişi sizi izlemiyormuş demek ki ve Yok izliyor kötü bir niyet olduğunu da düşünmüyorum bu arada. kötü niyetle alakalı bir durum değil aslında. Burada demek istediğim şu. Aslında biraz fazla içerikler üretilse orada 4 erkek bir kadından çok zaten birbirine benzer bakış açıların bulunduğunu anlamış oluyorsun ve o yüzden de o kadını 4 erkeğin yanında ne gibi bir nasıl bir şey bu hissetmek dediğinde aslında onları da erkekleri de bir şeyin altına almış oluyorsun. Onlar erkek, bu kadın diye ve onların bakış açısı ve senin bakış açın diye ikiye ayrı yani aşırı büyük bir çizgi çizmiş oluyorsun. Aslında dönemine göre düşünürsen çok derin bir soru bence bu arada yani. Çok derin. Kesinlikle Yani, öyle. Ama kötü niyeti olmadığı çok belli ve şeyin de farkında. Belki sormak istediği evet sen bu sektörde bir kadın olarak nasıl bir şey kat ettin? Hani kendinden bahset belki demek istedi. Çünkü gerçekten orada bana kimse soru sormadı ve tek gelen soru oydu. Hani belki de bana söz hakkı vermek için aklına gelen ilk şeyi söyledi. Hani biraz da şeytanın avukatlığını ya da iyi yandan düşünen empati kuralım diye dedim ama işte hani düz bakınca mesela bak bu kadar açıklama yapıyoruz ya biz. Bu kadar açıklama yapmayınca düz bakınca gerçekten cinsiyetçi bir yönlü gibi gözüküyor. yani şöyle eğer o an bir insanlara hitap edeceksen ve bunun üzerine çalıştığın bir şey üzerine çıkıyorsan bence bir kadın ben şeyleri de pek sevmiyorum çünkü izliyoruz ya görüyoruz interview'larda oyunculara dünyaca ünlü oyunculara mesela Marvel'da Scarlett Evet. Johansson'a sadece kostümün nasıl oluyor diye Evet. soruluyor. Bu bir bağlamda sorsan gene anlayabilirim. Çok fazla soru sorarsın ve onun sonucunda bir samimiyet oluşturursun ve şaka niyetli bunu Evet. sormanla yanındaki erkek oyuncuya daha Evet. içerikle ilgili soru sorarken kadına kadın olmasıyla ilgili soru soruyorsam ben bunda artık art niyet arıyorum. Çünkü o anlık bir art niyet olmasa da bu toplumun getirdiği bir art niyet olmuş oluyor. Yani toplumun senin kafanda oluşturduğu algılara orada dil vermemen yani ona mikrofon tutmaman gerekiyor. Çünkü önünde gencecik insanlar seni dinliyorlar. Gencecik kadınlar seni dinliyor o an. Erkekler dinliyor. Herkes dinliyor. Buna çalışıp çıkman lazım ve bunu sorabilirsin.
kesinlikle bir kadın olmak ne demek bu sektörde? Bu bence zaten şu Evet. anki Çok doğru bir soru aslında, evet yani. Şu anki zaten bu videomuzun içeriği de şu anda ya biz Percy Evet, bu. Jackson'la başlayacağız demiştik ama bayağı kadın içerik üreticisi olmakla ilgili. Ama işte bunu böyle oturup konuşman lazım, anlatabiliyor muyum? Bu böyle Evet. oturup da 5 dakikada soru bulamadım mı aklıma gelecek bir şey değil aslında. İşin içine kadın girince koskoca bir tarih giriyor çünkü. Yani feminizmin tarihi, ataerkinin tarihi, kadınlara olan psikolojik baskı, erkeklere olan psikolojik baskı. Çünkü onların da güçlü durması gerekiyor, duygusal olmaması gerekiyor, bilmem ne bilmem ne. Yani ataerki sadece bizim için kötü değil, erkekler için de kötü bazı baskıları var. Erillik herkeste kötü bir şey. Evet, kötü bir şey yani. İşte bu konuda yani artık bakmaya biraz ben de senin gibiydim açıkçası. Şimdi böyle birbirimize ders vermişiz gibi olacak ama aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ben business okurken senin biraz daha sinirlerinle oynayan bir süreç benim okulumda okuduğun süre boyunca. Çünkü her sene 30 tane grubun oluyor ve şirket simülasyonları yapıyorsun full her sene. Bu şirket simülasyonlarında sana insanların psikolojisiyle ilgili yani bir takım içerisinde insanların yani senin gözünün üstünde kaş var diye benden nefret eden insan vardı ve nedeni asla yok. Çok fazla karşılaştım. Ve bu psikolojide şunu öğrenmeye başlıyorum. Çok da irdelememek lazım. Bir insan bana kötü geliyorsa bu kötüdür. Yani o anda yani demek istediği şey kötü bir şey olmasa bile dediği şeyin kötü olduğunu ona söylemen lazım ki öğrensin. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani hissettiğin ve o an sana hissettirilen şey doğrudur. Bunu doğru bir şekilde hitap edip o insana anlatman lazım ki o da öğrensin. Ve Aynen. bu hani senin dediğin abuse edilmek benim o içerik üreticiliğimden dolayı da bana çok yazan oluyor. Hepsiyle cevap veriyorum ve abuse eden oluyor. Çünkü bence işte o saygı sınırını aştıklarını düşünüyorlar samimiyette. Hı-hı. Ve aslında olan o saygısızlıklarını dile döküyorlar direkt. Aslında işte orada demek lazım ki sen şu an saygısızlık yapıyorsun, bunun farkında mısın? Ve mesela bana sabah uyandığımda gelen mesaj I wanna fuck you diye bir mesaj gelmiş. Bunu direkt söyleyeceğim çünkü hiç de utanmıyorum. Benimle ilgili bir durum değil. Senin utanacak bir şeyin yok da yani o yazanın utanması lazım zaten. Kesinlikle öyle ve böyle bir mesajla uyandım sabah ve sana şöyle söyleyeyim, ben biraz daha feminen giyinmeyi seven bir kadınım ve bu yüzden mesela postlarımın altına biraz daha gözümüze soksaydın diye mesaj gelen, DM gelen, bunları konuşmak istiyorum. Yani gerçekten işte çok çirkinsin yazan da oluyor. Gördükleri en güzel kadına çok çirkin. Ya bir şey değil mi Derin? Seni tarihte geriye götürsek sana tanrıça diye taparlar. Heykelini yaparlar. Mitoloji bildiğim için az çok öyle söylüyorum. Kafanda varken bunu demiş olman tanrıça gibi düşünürken. Ya estağfurullah, ben tamamen druid kostümümü giydim. Doğanın bir şeyi olarak geldim. Yoksa bir şeyim yok benim. Bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi övmeye başlarsak ben sana yani senin o güzel mermer seninden başlayarak. Bak herkesin övdüğü şey bu kardeşim. Lanetlendi küçük çocuk cildiyle ya, bırakın. Çok güzel güzel şey. yani. Lanet mi? Öyle lanet can kurma. Ciddi alınmıyorsun. Yakınlaşayım Kadın mı olunca burada? küçük gözükmek çok güzel değil her zaman. Büyük yaştakiler diyor ama yok değil. Yok Bu yaşta ya. ciddiye alınmıyorsun çünkü. Yani evet, hayır o şeyden dolayı zannediliyor ki geeklik hani ilgilendiğin şeyler çocukların ilgilendiği şeyler zannedildiğinden dolayı gelen bir şey ama alakası yok. Bu arada benim en büyük mesela bu kanaldaki hitap etmek istediğim kesim daha küçük yaştaki kesimlere hitap etmek istiyorum. Daha genç yaştaki işte 10-18 yaş arası olur. Hı-hı. Ama işte mesela 24-30 yaşındaki ve erkek çoğunluğu görünce tedirgin oluyorum. Evet, ben nerede yanlış yaptım diye düşünüyorum, biliyor musun? İşte yok Çünkü yanlışsınız aslında. yani bunu düşünmek yanlış mı ve beni çok kötü bir egoist mi yapar bilmiyorum ama muhtemelen ya bunu yakın arkadaşım da bir içerik üreticisine duyduğu hayranlık ve onu çok beğendiği ama ona ulaşamadığı için bildiğimden söylerim. Şu an açıklamam çok mantıklı gelmemiş olabilir ama bu kadar çok erkek takip ediyorsa ve mesaj atmaya da çalışıyorlarsa seni elde etmek istedikleri için mi düşüncesi oluşuyor bende mesela? Niye %70 erkek bende? Hani şey de değilim ki öyle aşırı feminen, aşırı taş gibi manken 90-60-90 ve aşırı güzellik şey, öyle de biri de değilim. Evet, hitap ettiğim kitlenin çoğunluğu erkek olabilir ama çok büyük bir çoğunluğu erkek olunca gerçekten şey olsun, rahatsız olsun. Acaba beni obje olarak gördükleri için mi takip ediyorlar oluyorsun? Yani Aynen öyle. benle Fikirlerim hani. Evet, çünkü şey yapan da var. Hani bu başıma geldi. Bana sürekli bağış atarak, abonelik atarak görüldüğünü ve
benim ondan hoşlanacağımı düşünerek bana hani yürümeye çalışan da oldu. Ve bir kadın olarak bence hani ne kadar çirkin olursan o değişmiyor. Çünkü gerçekten nefes alsın yeter bir erkek zihniyeti var. Şey olursun. Beni elde et. O zaman şey düşünüyorum. Acaba erkek arkadaşım olsa ve göstersem bunlar durur mu? Azalır mı? O zaman beni gerçekten obje olarak gördükleri için takip ediyorlar. Benim düşüncelerimi önemsemiyorlar falan. Böyle zincirleme şeyler oluşuyor yani. Düşünsene bu ne kadar sağlıksız bir düşünce. Sırf %70 erkek takip ediyor istatistiğini gördüm diye bunu benim kafam oluşturuyor. Belki İşte. öyle değildir bilmiyorum bile yani. Yani Toplum. ya gerçekten burada var ya bir şey söyleyeyim ki bir psikoloğa ihtiyacımız vardı toplum analizcisine de şurada bir ihtiyacımız vardı bize ama bence o bile bu sorularımızın cevabını tam veremiyor. Çünkü yani bu hani dediğim o kötü yorumlar mevzusunda ben ilk defa bu kadar tanımadığım insan tarafından mesela yani çok fazla gelmiyor çünkü o kadar çok takipçim yok ama gelen yorumlardaki bu hadsizlik diyeceğim artık. Çok doğru tanım. Hadsizlik. Yani inanamıyorum. Mesela ilk başta kendimi yargılıyordum. Ben çok bu salak konuştum. Kendimi filtrelemeye başladım. Çünkü ben mesela kendime salak derim, gerizekalı derim, mal mal konuştum derim. Ama bunu çok deyince acaba insanlar bunu bana deme hakkını mı vermiş oluyorum insanlara? Çünkü bir tanesi bana dedi ki sen de cahil bir tipsin diye bir mesaj geldi, tamam mı? Şimdi bu sefer de egom şey oluyor. CV'mi atasım geliyor. Anlatabiliyor Bu muyum? arada bir şey değil mi? Sen CV'ni atsan zaten onun yani ilk satırında falan elenir o. Anladın mı? Öyle Ama insanlar işte bunu yazıyor da onları. yapınca diyorum çok egolu olurum. Bunu düşündüğüm için bile Yo bak kendime şey yapıyorum. yani hani şey dedin ya psikoloğa ihtiyaç aslında yok biliyor musun? Hani biraz böyle kafası açık ve okuyan herkes o şeye erişiyor bir noktada. Ben şey demiyorum, psikologların mesleğini küçümsemiyorum ve gerek yok demiyorum. Ama yeteri bilince ulaştığında zaten aşağı yukarı o şeyleri anlıyorsun. Psikologların anlattığı sana geçiyor. Yani yeni bir şeymiş gibi gelmiyor. Sanki hani zaten bildiğin şeylermiş gibi geliyor. O yüzden hani senin orada CV'ni atma isteğin, içgüdün zaten her insanda id, ego ve süper ego vesaire vardır ya hani madem psikoloji konuşuyoruz. O ego zaten şeydir yani olması gerekendir. Çünkü sen boş değilsin. Seni niye küçümsüyor ki? Hani random bir insan ne olduğunu bile bilmiyorsun ve ben hani kendini ispatlama ihtiyacı bu muhtemelen. Hani biz uzun uzun Evet. açıklıyoruz ve kabullenilmek istiyoruz diyorsun ya. Aslında özgüvensizliğimizden geliyor belki de o ispat. Hani evet CV'in dolu olabilir ama senin gözünde dolu bile değil belki ama başkalarının gözünde dolu olacak. Ama muhtemelen dediğim gibi o yorumu yazan için yani o da birinci satırda eğlenecektir. Öyle biridir o yani. Yani bir de galiba emekle ilgili bir şey. Mesela biri çirkin dediğinde ya da bir şey dediğinde şimdi onun çirkinlik algısını bilmediğim için olabilirim çirkin, okey oluyorum. Evet. Yani hani bu benim için bir sorun olmuyor ama biri cahil dediğinde buna emek verdiğim için hayatımda yani şimdi bana çirkin dediğinde ne yapacağım? Gidip estetik mi yaptıracağım? Ha, yaptırabilirsin de o da ayrı bir şey de yani. Olabilir ama yani hani ya da atıyorum biri bana güzelsin diye mesaj geldiğinde de güzel mesajlar geldiğinde güzelsin de mesela ben iyi algılamıyorum. Çünkü bu benim emek verdiğim bir şey de olmuyor. Ama işte cahil, salak da demeyeyim de işte böyle daha benim emek verdiğim bir şey üzerinden bana bir şey gelince, yorum gelince otomatikman o egom devreye giriyor ve pardon bir dur yani diye Yo, haklı bir çıkış bu yani. Çünkü sen bir obje değilsin ki. Zaten amacın o değil. Sen bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsun. Senin Aynen. ağzın orada iş yapıyor. Sen güzellikle kendini satmıyorsun. Yani satmak da Yo, doğru metaforik olarak aslında söylüyorum da. da. Sen düşüncelerini orada bir şekilde zaten satıyorsun, gösteriyorsun, vitrine koyuyorsun yani. O yüzden çok haklı bir çıkış o. İşte ama onun da kaç kişiye bir ara Monsieur Tan'ın yaptığı bir şey vardı hatırlıyorum Twitter'da ona laf edenlerin altına avukat cübbesiyle fotoğrafını mı ne koyuyordu? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir ara düşündüm laf edenin herkesin altına CV'mi mi alsam? Ben gibi düşündüğümüz için hadi açıklayalım şey diyoruz ama gerçekten bir önemi yokmuş. Kendini tüketiyormuşsun sadece. Yani evet doğru haklısın ya. Yani işte Yani gidip bu hepsinin altına tweet atmana hiç gerek yok. De ki tamam yazdıklarınızı gördüm ama ben böyle biri değilim. Alın alır almayan almaz. Allah'a şükür şu an Twitter'da değilim. Şu an çok hiç Girme. Twitter'da Allah yok. kahretsin Twitter'ı. Ben girdiğim güne lanet olsun. Yazıp siliyorum bu. Ben de öyleyimdir. Yazarım, atarım. Sonra dedim ki niye ben bunu attım? Silerim. Yani o kadar çok insanların bakış açısından bakıyorum ve korkuyorum ki hep yanlış Nefret anlaşılırım diye. yuvası asla. Yani nefret Twitter'da çok ayrı bir nefret kitlesi var. Çok Direkt korkuyorum. yani daha bu sabah gördüm. Biri Kindle fotoğrafını atmış yani okuduğu kitabın ve ben bununla hani mutluyum diye. Yani kendi profilinde paylaşıyor. Öyle çok da ünlü biri değil bu kız ha.
Linçlemişler. Vay efendim sen niye Kindle okuyorsun diye. Lan kitap okuyor diye bir insan linçlenir Aa, mi ya? Yani hayatta gördüğünüz mükemmel bir kolaylık. Şöyle tuğla gibi kitabı taşıman gerekmiyor. Tamam eyvallah hissetmek istersin. Hoşuna gider. Ben de öyleyim. Hani Kindle'a çok alışamıyorum hala ama çok büyük bir teknolojik nimet mesela. Kitap o okudu diye linçlenmiş. Twitter öyle bir ortam. Girmediysen hiç girme zaten. ben Girme. yokum. Yani Girme. bir de şey açısından da ben sadece şey paylaşıyorum. Bölüm attığımda bölümün linkini paylaşıyorum. O Tertemiz kadar. kullanım. Tertemiz kullanım. Aynen ama mesela çok yazasım geliyor. Bazen mesela atıyorum kadınlarla ilgili bir şey olduğunda ya da işte izlediğim şey çok beni rahatsız ettiğinde benim böyle hemen onu paylaşasım geliyor. Aa, bu nasıl sahne böyle bir şey Hı hı. yayınlanır Türkiye'de? Hı hı. Bu nasıl iğrenç bir sahne falan diye yazıyorum. Sonra korkuyorum, tamam diyorum ki Allah'ım şimdi gerizekalı çıkarımlarda da ya bulunulursa ya bambaşka hiç beklemediğim bir yere çekilirse falan deyip hemen siliyorum. Çünkü benim videolarımı zaten gelip izleyecek insan benim bakış açımı anlar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Vazgeçiyorum. Benim mesela bir tane videom çok şey önceden yayınlandı ve hiç de çok böyle izlenmemiş bir video. Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisini yorumladığım bir şey. Hı Çünkü hı. televizyon tarihi açısından, Türk televizyon tarihi açısından Çok büyük kötülük bir şey. ve Evet. çok büyük bir yeri olduğunu düşündüğüm Doğru. ve bunu olumsuz anlamda olduğunu düşündüğüm Evet. bir yer. Evet. Çünkü halen daha mesela gidip YouTube'da baktığımda bazı o şey sahnesi en çok izlenen sahneler arasında. Ve bunu gördüğümde şunu diyorum. Yani Türk televizyonlarında böyle bir sahnenin böyle yayınlanıyor ve bu kadar izlenmiş bir diziden sonrasında gelen diziler de buna çok benzer sahneler yayınlamaya başlıyor aslında. Ve bu yüzden de bunu eleştirdiğim, bunun bir de ben Fransa'da en iyi dizi ödülünü verdiler o diziye. Oo tebrikler. Senin dizine mi? Fatma Gül'ün Suçu Ne? Ben nasıl yanlış anladım? Gülerek söyleyince hani en iyi Allah kahretmesin en iyi dizi ödülünü Fatma Gül Güldüm mü verdi? çünkü şey olarak yani Ha ironik olarak okey. ironik olarak Benim gerçekten. beyin bu kadar. Zaten hayır yani ben de kendim o kadar mala dönmüştüm ki bunu Fransa'dan nasıl böyle bir diziye hani ödül verirler ve hani Evet. neden? İşte o zaman şunu düşünmeye başlıyorsun. Başarı ödülü verdiler aslında. Çünkü Türkiye'de çok izlendi ve çok da satıldı. Bu dizi aşırı derecede Fransa'da izlenen ve şey olan bir dizi, Fatma Gül'ün Suçu Ne? Pankartını şeyini gördüm, billboardunu gördüm metroda giderken. Yani o kadar çok izlenen bir dizi. Sonra İtalya'da mıydı, İspanya'da mıydı adaptasyonu olan bir dizi. Ve bunu görünce dedim ki bunu eleştirmem lazım. Çünkü şu anda olan bir şey bunlar. Bu arada son 2-3 yıldan bahsediyorum. Ki bu dizi yayınlanalı kaç yıl oluyor bilmiyorum Çok yani. çok Çok yıl çok oluyor. oldu. Ve aslında yapılan bir dizinin ne kadar topluma aslında etki edebileceğini ve bunun yıllar sonra da maalesef eğer kötü bir ana teması varsa başka ülkeler tarafından alınıp bunun daha da büyütülebileceğini görmek yani beni çok şaşırttı. Dedim ki yani pardon da siz neyi aldığınızın farkında mısınız falan. Önce sinirlendim. Adaptasyonunu sonra izledim. Adaptasyon Türk versiyonundan bambaşka. Doğrudur. Doğrudur. Ve çok daha doğru bir yerden bakıyor olaya. Bir şey diyeyim mi? Yurt dışında bunun başarılı görülme sebebini biraz düşününce şöyle yorumluyorum. Onlarda e, bizim gibi bir kültür yok. Şöyle bir kültür. E, Bizde televizyonda şiddet, tecavüz çok okey ama iki erkeğin ya da iki kadının beraber sarılması, öpüşmesi, sadece öpüşmesi, sevişmesi bile demiyor. Bunlar yasak olarak tanımlanan şeyler. Ama Avrupa'da veya Amerika'da bunlar çok basit, çok basic şeyler olduğu için ve hukuk sistemleri daha ileri olduğu için, bizim gibi biraz adaletsiz bir hukuk sistemleri işlemediği için en azından bu kadar adaletsiz olmadığı için onlara şey gibi geliyor olabilir. Herhangi bir alternatif hikaye, bu da böyle bir hikaye ve işte topluma işte aslında tecavüze uğramış bir kadının e, mücadelesini anlatıyor falan gibi düşünmüş olabilirler. Ama bizde öyle olmuyor. Neden? Çünkü bizde toplum televizyona çok bağlı bir toplum ve diyor ki burada bu yapılıyor. Tamam ben de bunu yapabilirim. Burada vuruyorlar kadını. Ben de vurabilirim. Elini ocağa sokabilirim. Ben de yapabilirim. Yani bu çok direkt oradan idol aldıkları için. Ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Ya da yurt dışında diyelim genel olarak. O yüzden muhtemelen vermişler. Bizim gibi bir kültür kafa yapıları olmadığı için, bu kadar muhafazakar, bu kadar baskıcı olmadıkları için muhtemelen daha yenilikçi falan diye görmüş oluyor. Ya da oryantalizm direkt çok estetik işte Orta Doğu'da böyle şeyler yapılıyor. Bakın maymun oynuyor işte. Makyajlı maymun muamelesi de görmüş olabiliriz. Yani o da olabilir. Olabilir. Fransızlar çünkü beklerim. Yani bu dediğim bu satılma mevzusundan o
tamamen senin bakış açından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani oryantalist bir mevzudan dolayı satın alındığını düşünüyorum. Ve onların böyle şey gibi baktıklarını düşünüyorum. Deney gibi izlediklerini düşünüyorum hani. Kesinlikle. Böyle şeyler oluyor. Ama mesela ben İspanya versiyonunu izlediğimde bizdeki mesela şeydi. Ne oluyordu? Kız tecavüz etmeyenlerle mi evleniyordu? Etmeyen biriyle Eden evleniyordu. gruptaki bir arkadaş var. O da onu izliyor, etmiyor. Hani o Etmiyordu. çocuk etmiyor ama izliyor. Engel de olmuyor. Onunla evleniyordu galiba. Ve sonunda da ona aşık olarak bitiriyorlar. Ve evlendiren kişiler asıl tecavüzcüler gibi bir şey oluyordu. İspanya versiyonunda tam tersi, çocuk orada yok ve çocuk onun önceden de sevgilisi. Yani Onlar bayağı değiştirmiş ana temayı. ama aslında değiştirdikleri yerden baktığında diyorsun ki bak, kadına bakış açısı şuradaki ne kadar Bak. farklı, buradaki ne kadar farklı. Ki Evet. Akdeniz ülkeleri de kadına şiddetle biraz fazla olan ülkeler olmasına rağmen kadın bedenine baktıkları yerler çok farklı iki dizinin. Farklı. Ve ben bunu düşündüğümde de hep şöyle söylüyorum. İnsanlar dizi bu geç, dizi bu geç, film bu geç diyorlar genelde bana. Hiç bu yerden bakmıyorum. Bunun bir circle olduğunu düşünüyorum. Toplumu Doğru. çok güzel yansıtan işler. Mesela şu anda Kızılcık Şerbeti Hı hı. bir dönem çok izlendi. Çünkü Hı hı. toplumu çok yansıtan bir şeydi. Şu anda bilmiyorum, ben çok izlemiyorum ama ben mesela çok izlerdim ilk zamanlarında. Çünkü toplumu çok yansıtıyordu. Aslında işte bu bir circle ve toplumu, bu yüzden de diyorum işte kadın yapımcı olsun, hani kadın Evet. yönetmen olsun, daha eril bir zihniyetten çıkalım her yerde. Özellikle görünür yerlerde. Hani Aynen öyle. çünkü toplumu yönlendirebiliyorsun abi, yani bu kadar basit. Mesela şeyde de öyle, bu aslında konuyu geçirmiş gibi olacağım ama biraz Lütfen. Percy Jackson'dan konuşalım. Evet. Biraz da seni tuttum, o kadar şeyim var. Yo, ben şu an çok keyif alıyorum. Ben de çok keyif alıyorum, yalan yok, aşırı yani. Bana konuşacak ortam sağlıyorsun. Benim içine boş. Mesela Percy Jackson'da da Annabeth oyuncusu üzerinden çok Evet. 1000 tane şey, işte siyahi olması ile ilgili çok yüklenilmişti. Mesela ben biraz kontente bakarım aslında. Bu tip şeyler, şimdi Harry Potter'ın dizisinde de Snape siyahi oldu diye aynı bakış açısı. Gene ırkçılıktan gidiliyor ama aslında biraz contentle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela Harry Potter'da Snape'in siyah olmasına, yani buna sinirlenenlerin asıl nedeni ne? Eğer content'e uygun olmadığı için sinirleniyorsa, Harry Potter'ın hikayesinde eğer hikayeye uygun olmadığını düşünüyorlarsa okey. Ama tamamen hani neden siyahi oluyor diye bir bakış açısı varsa ve bu hikayede bir şey değiştiriyorsa, o zaman, ya değiştirmiyorsa öyle söyleyeyim. Yani o zaman niye sinirleniyorsunuz oluyorum. Annabeth'te de bende mesela tam tersi, ya şöyle oldu. Benim için bir sorun yok. Ben kitabını okumuştum mesela. Kitabını okurken evet, tabii ki yorumlanırken, yani okurken betimlemelerinde sarı saçlı, işte daha şey olarak betimleniyor. Athena da öyle betimleniyor. Sen daha iyi bilirsin ama her şeyinde farklı aslında. Mitoloji biraz da hani çok fazla hikayenin olduğu bir şey olduğu için. Bir de ondan dolayı da dedim ki yo, belki de bir tanesi de siyahidir, olur yani. Hani Ya insanlarda şey var. Bunu Yüzüklerin Efendisi'nde daha çok rahat örnek verebileceğim için söylüyorum. Dizisi çıktığında siyahi elf oldu. Ne alaka? Tolkien mezarında ters döndü falan dendi, tamam mı? Şimdi öncelikle hikayede siyahi elf olması neyi değiştiriyor diye sorduğumda aldığım cevap, genelde bu Darbakan hayranlar için söylüyorum. Aldığım cevap şöyle oluyor. Yani bu dünyada böyle bir varlık yok. Elflerin hep pure olduğu, hep steril olduğu vesairesinden bahsediliyor, tamam mı? Tamam ama zaten sen yani bu algıyı çok ırkçı bir noktadan, yani evet Tolkien de ırkçı bir noktadan yazdı zaten. Kimse Tolkien'e ırkçı değil diyemez bu arada. Irkçı, Allah'ın İngiliz'i yani. Ne bekliyorsun? Cinsiyetçi, ırkçı biri. Yazdığı iş evet güzel. Ama mesela duruma bakarsam bence siyahi elf olmasının bir önemi yok benim için. Tamam mı? Çünkü ten rengi o kadar önemli değil. Ben yaptığına bakarım. Biraz da elflerin hani high davranması, böyle burjuva gibi davranması vesairesi önemlidir ya, karakter olarak. O önemlidir. Teni önemli. Mor olsun istiyorsa bana ne yani. Ya da Annabeth. Annabeth'in mesela siyahi olmasında Rick Riordan en azından şey demedi. Yo, ben en başından beri öyle bir şey demedim ki falan demedi Rowling gibi, tamam mı? Dedi ki ben bu oyuncuyu beğendim, bu oynayacak. Ben bu böyle canlandırıyorum artık kafamda dedi. Tamam dedik biz. Çünkü hani seninle ters düşecek bir zıtlıkta, tonda konuşmuyor. Ha, Annabeth'in sarışın, mavi gözlü olduğu dönem 2000'lerin başı, 2005. O zamanlarda aptal sarışın olgusu vardı. Onu yıkmak için Annabeth aslında sarışın.
Annabeth çok zeki, her şeyi algılayabilen, her şeyi görebilen inanılmaz akıllı bir karakter. Ve o aptal sarışına ters düşsün diye yazılan bir karakter aslında. Yani bir algıyı yıkmak için yazılan bir şey. Mesela Shakespeare Romeo ve Juliet'te bunu yapar. Bak ta Rönesans döneminden bahsediyoruz. Yani kaç 1500'lerden bahsediyoruz. Normalde Juliet bir kadın olarak narin olması, işte duygularını şey yapması. Hayır, daha maskülendir. Ya da Romeo. Romeo da erkek olsun, işte güçlü olsun. Hayır, zırt pırt ağlayan bir ergen mesela Romeo'da. O şeyleri değiştirmek her zaman edebi ve tarihi açıdan önemlidir. Mesela bunu Annabeth'te görebiliyorsun. Şu an siyahi olmasının ne özelliği var? Siyahiler çünkü baskı gören bir ırk olarak. Yani istenmeyen, ötekileştirilen, ay bu çirkin denilen bir ırk. Ve senin bunu görünür kılmaz senin aslında için önemli. Ha, Ada mesela ne der? Benim Lea, Sarah Jeffries'de bir alıp veremediğim yok ama ben hani hayal ettiğim Annabeth'i görmek isterdim diyor. Bunu Bu arada ben algılayabiliyorum. de çok fazla ilk sezondaki Annabeth'i beğenmem. Ha, bak, istediğinizi görmek isteyebilirsiniz. Onda hiçbir sorun yok. Kız oyunculuğu iyi değilse o zaman anlarım bu arada. Hani robot gibi davranıyor, işte iyi yansıtamıyor duygularını. O zaman çok daha mantıklı bir zemin oturuyor bence eleştirilen. Ama Snape konusunda mesela bu biraz daha böyle şeye gelirsek bence Snape konusu bir tık değişik. Çünkü Rowling yazdığı dönemde bu kadar pis, düşünceli ve iğrenç biri olduğunu bilmiyorduk biz. Bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Ve zaman içinde kendisinin işte transfobik, ırkçı, cinsel her boktan biri olduğunu gördüğümüz için bu sefer artık art niyet aramaya başlıyoruz. Çünkü bunu yazarken bunu mu düşündün? Cho Chang diye bir karakter ismi koymuş, tamam mı? Ben okurken Cho Chang'in hani Chan Chin Chon gibi bir anlama geldiğini bilmiyordum. Ama şimdi görüyorsun, diyorsun ki Cho Chang ismi bayağı Chan Chin Chon demek gibi bir ırkçılığa çıkıyor aslında gibi. Ve bununla çok dalga geçiliyor zaten. Hani işte atıyorum İrlandalı bir karakter olsa şöyle isim verirdi. Japon bir karakter olsa şöyle isim verirdi falan diye. Burada Snape'in siyahi olması neden sorun? Bu arada benim için oyuncusunun bir problemi yok. Sadece şey olarak problem var. Rowling'in bir art niyeti olacağı. Çünkü Snape bullilenen bir karakter. Harry'nin babası ve arkadaşları tarafından. Ve eğer bullilenmesi sırf siyahi olduğu için olarak işlenecekse burada bir art niyet aramaya başlar insanlar. Çünkü Rowling bunu muhtemelen düşünüyor gibi giderler. Çünkü Rowling niye orada düşünüyorsun? Yani Hermione siyahi olduğunda ben öyle bir şey yazmamıştım ki zaten beyaz dememiştim falan diye savunmasa kimse bir sorun görmeyecekti mesela. Tamam mı? Ha, tamam bu da böyle olsun. Bir de tiyatro oyunu. Yani tiyatroda herkes her şeyi oynuyor. Kolsuz insan da oynuyor. Tekerlekli sandalye. Çünkü tiyatro sürekli oynanan bir şey. Yani tiyatro kültürü olmadığını belli ediyor insanlar böyle böyle. Hani kültürsüz demek istemiyorum ama evet öyle. Yani görmüyorsun. Sen demek ki çok tüketmiyorsun. Çok okumuyorsun demektir. Tiyatroda herkes herkesi oynar. Yani eskiden antik Yunan'da kadını erkek oynuyormuş zaten. Yani şu an kadının erkeği oynaması ya da erkeğin kadını oynaması mesela bunların bir önemi yok. Ten renginin bir önemi yok. Irkının bir önemi yok. Nasıl konuştuğunun bir önemi yok. Gerekirse şey olsun yani sakat olsun önemi yok. Sonuçta onu sana başka bir yorumla katıyor ve sergiliyor. Budur aslında. Ama işte Snape durumunda o ırkçılığı birazcık Rowling'in hani işlediğini düşündükleri için aslında karşı çıkıyorlar. Yoksa bence bir sorunları olduklarını düşünmüyorum bazı hayran kitlelerinin. Ya ben Toksik kitleler hariç. ya ben şöyle düşünüyorum. Bunun biraz bir de sonrasında Snape de çocuklara bullylik yapıyor ya Evet, evet. hikayede. Bu da kötü bir alt anlatış. Yani düşünsene siyahi bir çocuk bunu izlediğinde atıyorum Küçük Deniz Kızı'nı izleyen küçük bir siyahi kız şey der, aa bana benziyor deyip seviniyor. Ama bu sefer burada görüp lan biz böyle mi yapıyoruz Allah Allah falan da düşünebilir. Yani bunu da düşünmek gerekiyor. Biraz duyar diyorlar buna. SCV'lik diyorlar ama evet artık bu kadar hassas bir dönemdeyiz. Yani ne yapabiliriz? Ama Çünkü o zaman herkes bilinçli. bana şöyle bir şey deseler, Harry Potter'ın ailesinde de Potterhead'de baba da mesela siyahi olacak ve atıyorum Okey olur gibi bir tık. bak gene okeyim. O zaman çünkü şimdi şöyle bir şey dönüşüyor. Beyazlar siyahı buliliyor, siyah Evet. dönüyor, beyazları buliliyor. Yani İntikam alıyor falan. Bu da intikam aslında alıyor. beyaz açısından yani beyazların yazdığı bir senaryo. Niye siyah Evet. intikam alıyor ki? Niye intikam alacak bir konuma koyuyorsun ki? Yani. İşte yani aslında biraz sayıyla alakalı bir şeye de dönüyor. Ne kadar siyahi betimlemen var o hikayede. Onları Evet. nerelere koyuyorsun? Yani eğer tek bir siyahi karakterin varsa ve o siyahi yani karakteri de bully olarak gösteriyorsan ben sana derim ki ırkçısın o zaman. Ama Evet. sen atıyorum gidip de Dumbledore'u da siyahi yaptığında ve sevilen bir karakter. Mesela Dumbledore çok gri bir karakter ama genel anlamda sevilen, fanı olan bir karakteri de gidip siyah yaparsan o zaman sana mesela Snape benim gözüme batmaz. Çünkü derim ki o zaman bu karakterle ilgili bir şey. Dumbledore da siyahi olarak oyuncuyla oynatıyor. Demek ki olay ırkçılık değil dersin. Dönemine göre değerlendirmek yani hani kardeş katli vaciptir
algısını bize tarih ederler ya, o dönem için o uygundu ama şu an uygun değil diye anlatırlardı ya. Şey gibi düşün, Ron ve ailesinin siyahi olması şu noktada şey açısından, kontekst açısından uygun olabilir. Çünkü Annabeth'in zamanında aptal sarışın olgusunu yıkmak için sarışın olması ama şu an siyahi yapılması tercihi gibi. İngiltere'de de kızıl saçlıları olan bir şey ön yargı var. Yani Rowling evet belki küçük düşünüyor falan, eyvallah. Yani çok da dünya bakışı geniş olan bir insan gibi yazmamış çünkü şu an fark ediyoruz. Ama evet, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta kızıl saçlılara karşı bir ön yargı var. Bir ötekileştirilme var. O yüzden zaten Ron ve ailesi fakir ve işte Malfoy tarafından eziliyor ve bilmem ne. Mesela şu an komple Weasley'leri siyah yapsan kontekste uyabilir. Günümüzde çünkü aşağılanan şeyler ne var? Azınlıklar ne var? Siyahiler var. LGBTİ var vesaire. Yani bunlardan birini koyduğunda aslında şey işliyor, çarklı işliyor. O çark dönebiliyor hala. Bir sorun olmuyor. Onun gibi Aynen kontekst öyle. yani. Aynen öyle. Mesela Percy Jackson'da da benim en sevdiğim şey biraz, ya bu ne kadar ırkçılık oluyor o da, çünkü şimdi başka, mesela ben şeyi çok sevdim. Hem işte şey, Annabeth'in siyahi olmasını, Grover'ın Hintli bir oyuncudan seçilmesi çok hoşuma gitti. Ama sonra da dedim ki o zaman Percy neden mesela beyazdı diye de geldi. Percy neden sarı diyen mesela yok. Siyah saçlı Percy'de atıyorum, tamam mı? Niye o zaman sarı oynuyor demiyorlar. Aynen öyle. Yani o zaman gidelim bunu konuşalım. Yani o zaman bunu de. Yani ama işte ırkçılık orada başlıyor. Siyahiye laf etmekle başlıyor ya. Aynen Ama öyle. bence mesela ben Percy Jackson'ın bu arada castını ben çok seviyorum. Cast Ben anlamında de. bence özellikle Tanrı Çok castları tatlılar. Mükemmel. yani harika. Bu ikinci sezonda da büyük bir heyecanla bekliyorum. Athena'yı falan göreceğiz diye. Ama mesela şey, benim cast problemim yok ama biraz Percy Jackson'a hani sohbeti çevirirsem, Annabeth'in, ben okurken gerçekten Annabeth'ten yani aldığım enerji Lea'dan aldığım enerjiydi. Yani Demek ki bak, başarılı oyuncu olarak sana bunu geçirebiliyor. Demek ki bir ten renginin önemi kalmamış orada. evet, ama mesela ben Annabeth'i izlerken rahatsız olduğum tek şey şeydi. Yani bence hikayede senaryo kötü ilerledi Annabeth açısından. Ben biraz Evet. öyle olduğunu düşünüyorum. Dizide Senaryosu. evet katılıyorum. Yani ben mesela şey, bölümleri incelerken ya abartıyorsunuz biraz, Grumpy Dead'lik yapıyorsunuz falan diyordum adaya ama şu an overall olarak düşündüğümde gerçekten evet. Yani o zamanlar hissettirdiği ve aslında vermek istediği şeyleri değiştirmeye çalıştığını fark ediyorsun dizide, Rick Riordan'ın. Ve Evet. bundan bir tık rahatsızlık duyup eleştirmekte haklı insanlar. Ona bir şey demiyorum. Ama yani evet, o konuda o çok doğal geliyor bana şu anda. Değil mi? Yani bana mesela okurken biraz daha aslında akılcılığın duygusuzluk olmadığını gösteren bir karaktermiş gibi geliyordu Annabeth. Yani zeki olmak, duygusuz olmak anlamına gelmiyor gösteriyordu. Ama Percy Jackson'ın birinci sezonundaki Annabeth biraz bana Kötü yazılmış. duygusal anlamda, çünkü zeki olmak demek hem IQ'nun yüksek hem EQ'nun yüksek olması demek ya. Ben biraz da Annabeth'in ikisinin de yüksek bir karakter olduğunu düşünerek okudum. Ama Percy Jackson'ın birinci sezonda sadece IQ'su yüksek bir karaktermiş gibi geldi. Bazı Evet. sahnelerde işte Percy'yi kurtardı o şeyden, altın oturduğu yerden Hephaestus'un şeyinden. Hı hı. kurtardı. Sen çok daha iyi terimleri bilirsin. Orada mesela biraz daha duygusal zekasının daha artık olduğunu görebildiğim yerlerde, sahnelerde. Ama mesela işte ben birinci sezonu kapattığımda Luke'la olan o diyaloglarını falan, yani o bağı hissedemedim ilk sezonda ve o yüzden de ikinci sezonu aslında heyecanla bekliyorum, çünkü bana o şeyi kursunlar istiyorum. O bağ, o Luke'la olan bağını şeyi unuttum, adını unuttum. Kimin? Talia. Talia. Hı hı. Talia ile olan bağını vesaire görmek çok istediğim için ikinci sezonu heyecanla bekliyorum açıkçası. Daha bu bir de fragmanları da gördüğümde ben biraz Percy'nin açısından değil, artık biraz da Annabeth'in ve Grover'ın açısından, hikayeleri başka karakterlerin açısından da görmek istediğim için Hı hı. heyecanlıyım yani o konuda. Ya Percy Jackson'da şey çok önemliydi. Percy Jackson çok basit yazılan, çünkü yani aşırı edebi bir derinliği yok. Yani çünkü çocuğu için yazmış adam, zaten amacı oymuş en başta hani. Ve ADHD'si olduğu için de uzun cümleler okuyamıyor. Çocuğa ne kadar basit ve aksiyon odaklı anlatırsan o kadar akıyor. Gerçekten akan bir seri ama edebi derinliği yok. Kabul ediyoruz. Ama Percy Jackson sana bunu hissettiriyor. Yani sen diyorsun ya, Annabeth zeki ama duygusal zekası da var diyorsun. Mesela IQ'su var ama EQ'su da var. Ben bunu hissettim, bunu gördüm diyorsun. Percy Jackson bize bunu hissettirdiği için yeri zaten ayrı. Aman tanrım, Shakespeare kadar iyi falan demiyoruz. Ama bize iyi hissettirdiği için yerini ayrı koyuyoruz ve sen diziyi izlerken zaten teknik olarak orada mor olmuş,
siyah olmuş, yeşil olmuş bunu önemsemeden diyorsun ki bana hissettirdiği duyguyu tekrar hissettirsin. Aslında ben bunu görmek istiyorum diyen herkesin hissetmek istediği şey bu. Yani siyahi elf istemiyorum. Neden? Çünkü sen kafanda öyle kurdun, onu öyle görmek istiyorsun falan. Evet, onu hissetmek istiyorsun. Çok iyi anlıyorum. Ama zaten onu görmek istiyorsan olay nedir? İyi yazım olmasıdır. Yani mesela Handmaid's Tale'i hiç izledim mi bilmiyorum ama yani kitabının da ötesine gidebilmiş bir şey benim gözümde. Çünkü kitabında çok bile eksik kalıyor. Sadece anlatıcının gözünden şey yapabilir. Ama diziye yazar öyle bir takviye yapmış ki Margaret Atwood. Yani inanılmaz bir yazar bu arada kendisi. Şeyi görüyorsun. Herkesin açısından farklılığı ve senin hissetmen gerektiğini ama hissetmemen gerek. Yani her şeyi anlıyorsun. Bu iyi yazarlık, iyi senaryo, iyi yapımcılık gibi şeylere çıkıyor haliyle. Yani Evet. ben bunu evet yazarlık açısından bakabilirim ama sen muhtemelen onun bir de kamera arkasında nasıl bir süreç geçtiğini de kafanda hani düşünebiliyorsundur, zincirleme. Ha bir de şunlar şöyle düşünüyor, böyle yapıyorlar. İşte neden bu kadar ruhsuz yazılmış Annabeth diye belki şey yapabiliyorsundur. Çünkü şuradan budget'tan kesmek zorunda kaldılar, şöyle yapmak zorunda kaldılar falan. Hani bunun bir de arka planı var. Ama işte tüketici eline gelen mala bakar. Şeye bakmaz yani ne kadar emek harcadığına ya da ne kadar süre yoğurduğuna o hamuru ona bakmaz. Der ki ya bu olmuş olmamış der yani. Isırdığında aldığı tada bakar. Aynen öyle. Ya mesela Handmaid's Tale gerçekten çok iyi bir örnek. Ben mesela çok gerilerek izlediğim bir dizi. Hani Evet. ben şu an bunu izleyemeyeceğim deyip kapattığım zamanlar falan oluyor. Mesela ben bunu hissettiğim son zamanlarda tek olan dizi şeydi, Baby Reindeer'dı. Ben Hı hı, onda da aynı hissiyatı duymuştum. hı hı. Gerçekten falan yani of falan olduğum bir şeydi. İşte zaten Percy Jackson'da da aslında biz bence dünyanın genişletilmesine okeyiz. Ben mesela çok okeyim. Hadi biraz genişletelim. Hani çünkü biz onu okuyanlar da büyüdü aslında. Bunu takip Evet. edecek olan dizi sadece yani çocuklara Değil yönelik bir evet. dizi değil. Yapmayacaksın. Senin tüketicin aynı zamanda 20 yaş ve üstü de bir Aynen. tüketicin olacak. Ve senden o dünyayı genişletmeni bekliyor olacaklar. Çünkü Aynen. hatta bence daha çok bizim yaşımızdaki insanların merak ettiği bir şey. Çünkü biz bununla büyüdük. Aynen Daha öyle. kolay o nostalji duygusuna gelebiliriz. O yüzden bize daha genişletilmiş bir dünya vermeni, daha üstüne düşündüğün bir dünya vermeni bekliyorum senden. Sadece Rick Riordan değil, onun üstüne ekletecek bir senaryo, Hı hı. senarist bekliyorum senden. Ama işte bunu Evet. çocuk gözüyle bakarsan, umarım bakmazlar ve ikinci sezonda daha gerçekten üstüne yazılmış bir senaryo ve daha iyi bir senaryo bence umarım görürüz. Çünkü ben Umarım. çok büyük bir yani isteğim var bu dünya ile ilgili. Çünkü Yunan mitolojisi zaten yani senin elinde öyle kitaplar vardır ki yani hani sen zaten mesela senin için de söylüyorum bildiğin hikayeler onların kontenti olabilir kaç tane hikaye yani. Sınırsız bilgi. O yüzden Sana ama kötü bir haberim var. Bunu Ada yorumladığı için Ada'ya da buradan kredi verip hemen söyleyeyim. Üçüncü sezonda hani Talia geliyor vesaire cartçutlar falan var ya şimdi. Hı hı. Talia biliyorsun ki Artemis avcılarına katılıyor sonradan. Ve güçlü bir kadın figürü. Hani şey değil yani kimseye eyvallah yok. Erkekler o kadar umurlu. Gerçekten feminist bir figür tamam mı? Yani bir çocuk kitabında okuduğumuz o yıllar için. Ve oyuncusuna sorduklarında Luke'la aralarında bir şey varmış gibi bir imada bulunuyor. Yani öyle bir şey yazmışlar galiba dinamiklerine. Ve adının aklına ilk gelen ne oldu biliyor musun? Şey dedi bak ya bir erkek için gerçekten çok güzel düşünüyor ada bunları. İyi yetiştirilmiş bir erkek. Yani Ayşe ablaya buradan selamlar. Şey diyor yani Talia eğer Luke ihanet etti diye tamam benim erkeklerle artık şeyim olmaz. Ben zaten aşktan ihanet gördüm. O zaman bekaret yemin edeyim de Artemis'e geçeyim mi? Düşüncesi olacak yani bunun arkasında falan diye düşündü. Dedim ki oha ben böyle düşünmemiştim. Evet eğer böyle olacaksa gözükecekse çok kötü. Çünkü Percy Jackson bunu bize anlatmadı. Yani biz zaten değişiklik istemiyorsak onu istemiyoruz. Yani Talya'nın giydiği punk kıyafetlerde ya da teninin renginde bir önem yok. Şu an mesela atıyorum rapçi olabilir. Çünkü neden? Rap daha bu şu an aykırı gibi duran bir noktada yani sevilmeyen, ötekileştirilen falan yani. Hı hı. O zamanlar punktı çünkü. Şimdi punk biraz daha böyle yayıldı artık herkesin daha benimseyebileceği bir tür haline geldi. Daha da sevildi vesaire. Mesela rapçi olsa şu an o kadar gözüme batmaz. Çünkü uyarlıyorsun, dönemine uyarlıyorsun. Ama mesela evet Luke'dan hoşlanıyordu da Luke bunlara ihanet etti diye Artemis avcılarına geçti. Neden? Çünkü erkekler böyledir. Mesajı verip de güçlü kadın çizmeye çalışacaksa bu mesela asla Percy Jackson'ın bize anlatmaya çalıştığı bir mesaj değil. Tabii canım.
Yani bir ilişki olabilir. Ya ben mesela şey olarak şimdi mesela bu söylediğin şey hiç hoşuma gitmedi tabii ki. Benim de gitmedi. Hiç öyle bile düşünmemiştim biliyor musun yani? Ve ben mesela şey anlamında da istemem sanırım. İki tane çocuk yani ikisi de tamam ergenlik çağında kaçıyorlar ya şeylerden canavarlardan kaçarken birlikte bir işte yola koyuluyorlar ve sonra işte birisi varamıyor diğer yani bu kontekste baktığımda ben neden mesela kız ve erkeği direkt o zaman birbirleriyle hoşlanan bir noktaya koyuyorum. Yani neden mesela çok yakın dost ve arkadaş olmuyorlar? Yani İlla bir sevgili tropu neden eklemek zorundayım? Şu anda mesela bu bana çok sinir bozucu geldi. Ben buna cevap vereyim mi? Muhtemelen sektörde bu satıyor diye düşünüp. Çünkü şeyde de var ya hani zengin kız fakir olan, fakir kız zengin olan muhabbeti. Aynı mantık yabancılarda da işliyor. Bir ilişki olsun, bir onları shipleyecek bir fan kitlesi olsun. Onlara fanficler yazsınlar, çizimler yapsınlar. Böyle böyle bir şeyler satarız, merch satarız. Böyle düşünüyorlar. Parayı Ama düşünüyorlar. ya ama işte relationship sadece sevgililikten olmadı. Orada çok büyük Değil. bir kan bağı olmadan birbirlerine güvenerek kaçan ve sokaklarda kalan iki çocuk Evet. var. Ve Evet. yani ergen de olsa çocuk yani. Evet çocuk. Ve ergenlik dönemi de olsa bu hani ergenlik döneminde hormonların falan filan o yüzden hoşlanabilirsin. Tabii ki de bu da olabilir ama ben neden mesela bunu izleyeyim ki? Ben daha çok bu algılara karşı iki farklı cinsiyetten çocuğun arkadaşlığını ve dostluğunu görmek daha çok isterim. Ve bunlara ilişki yazacaksanız ne bileyim Talia ile Percy'nin kardeşi arasında yazın. Şok olalım. Anladın mı? Atıyorum. Evet. Çünkü şu an sadece salladım. Çünkü ikisi de Talia Percy'nin kardeşleri tarafından hani kovalanan bir karakter ve o karakterle hani aslında genellememek gerekiyor. Oradan da iyi insanlar varı gösteren bir kitap ya bu. Zaten Evet. Percy'nin kardeşiyle onu görüyorsun. Onları ayrıştırmamamız lazım. Çünkü onlardan da iyi insan dedim yani iyi Hı hı. kişiler var. Onunla yazın daha hoşuma gider belki de daha şok olurum ne bileyim ama Bir de yani Talya'da şey de var. Hani e, gelen bir kehanet var ya bunu yine Ada söylediği için söylüyorum. Ben kredi vermeden durmam. Biri söylediyse onu söylerim. E, O gelen kehaneti biraz da geciktirmek için hani o kehanetteki insan olmamak için Talya vekalet yemin edip sonsuz hani ölmeme, yaşlanmama şeyine geçiyor. Çünkü eğer 16 olursa ya da atıyorum 17 olursa o kehaneti gerçekleştirecek belki de kendi olacak diye onu engellemek için. Yani fedakarlık var. Feminist bir ikon var. Yani ikon derken literal ikon olarak. Çünkü orada gerçekten çok sert bir feminist ikondu Talya. Yani Annabeth gibi biraz daha şey değildi. Hani erkeklerle de evet ilişki kurabilen biri değildi mesela Talya. Bayağı erkek Fatma, tomboy bir karakterdi ve bununla kendini içselleştiren, özdeşleştiren insanlar vardı ve o yüzden Talya'yı seviyordu falan. Şimdi sen bunun karakterini değiştirdin. Irkıyla hiç alakamız yok şu anda. Siyahi olması hiçbir umurumda değil. Sen Talya'nın duruşunu değiştirirsen ben o zaman karaktere olan saygımı kaybederim gibi. yani ben şey bile yapsalar okeydim ya. Şu anda çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Talya'yı lezbiyen olarak gösterseler mesela ben çok okeydim. Ve Ben hatta çok çok okeyim. güzel bir lezbiyen ilişki çift artık yani Bir vallahi şey diyeyim mi? Onu algılıyorum bile. Çünkü ben tekrar bir okumaya başladım ve Titan'ın sanki şey gibiydi. O Zoe Nightshade'le sanki aralarında öyle bir atışma var gibi ufacık sanki ama öyle bir tat aldım gibi oldu. Hani eskiden sanki böyle bir yakınlaştılar ama artık şimdi hani hafif düşman yollara çıktıkları için artık kendilerine birbirlerine olan ilgiyi de şey yapamıyorlar falan gibi öyle bir şey aldım. Ama hani o da benim yorumum mudur, yetişkin olarak bakış açım mıdır bilmiyorum. Olsa çok güzel olurmuş. yani ben çocukken okurken bile ben şöyle düşünmüştüm. Acaba lezbiyen mi? Hani çünkü Olabilir. olabilir yani çünkü hayır şey anlamında çocukken çocuk kafamla algıları oturtturuyorsun kafanda belli kılıfları oturtturuyorsun ama sonra büyüdükçe de şimdi mesela kafamda Talya karakterizasyonu benim kafamda asla bir erkekle bu kadar büyük bir bağ kurup bir erkek yüzünden hayatını değiştirecek başka bir şey yapacak bir karakter yok yani Değil. kafamda. Ve bu sadece bir erkek açısından da değil. Lezbiyen de olsa bir kadınla da bir ilişkisi olsa. Evet. Duygularına bu kadar başkası için hareketlerine yön verecek bir karakter yok benim kafamda. Şimdi sen bunu duyguları için ve hani başka biri bir şey yaptı diye hayatını etki edecek bir karaktere dönüştürürsen benim için Talya'nın bütün Evet. tropu Gitti. gitti yani. Çünkü onun hikayesi biraz daha tek savaşçı gibi geliyordu bana. Hani Evet. Ya birinci şey dalga feminizmdi aslında Talya'nın oradaki görevi. Çünkü maskülen de bir tarafı vardı ya Talya'nın. Maskülen olunca otomatik olarak ne düşünüyorsun? Maskülen özellikler nedir? Duygusuz, güçlü, hani
şey olacak, erkek gücü, kas gücü gibi. O yüzden otomatik olarak kafan ona gidiyor ve ilk dönemler bu lezbiyenlerin genelde biraz daha maskülen ve biraz daha feminen olan çift olarak yansıtıldığı ya da öyle göz gördüğümüz dönemler olduğu için şu anda mesela hani ikisi de maskülen olabilir ama lezbiyen olabilir. İkisi de feminen olabilir ama lezbiyen olabilir. Hani bunu Aynen görebiliyoruz ya. Orada muhtemelen oradan kaldı senin de aklında hani gibisinden. Aynen Ama öyle. yine bak bir lezbiyen kısmına oturtabilmişsin. Çünkü yoruma da açık kalmış hem orada da. Evet. Yani. Ve yani hani bu şey anlamında da değil. Lezbiyenlik ya da heteroluk fark etmek sizin yani işte kafamda oturmadı Talya'nın başka bir insan için bunu yapacak olması. Evet. Evet. Eyvallah olmayan bir karakter çünkü o yani. Evet. Aynen öyle. Bir de Zeus'un çocuğu yani anlatabiliyor muyum? Aslında Zeus'tan da gelen bir ego ve egosantriklikle birlikte Evet. Evet. hani ay Luke bana bunu yaptı. Luke bunu bana yaptığı için ben Artemis savaşçılarına geçeyim. Şey yapayım yani olmuyor. Kafamda oturmuyor. Arkadaş olarak bile görse Luke'u gene oturmuyor mesela kafamda. Romantizm düşünecek bir vakitleri yok ki o çocukların. Hani Annabeth küçük çocuk olduğu ve Luke'la Talion'un anne baba figürü olduğu için hadi Luke'dan böyle hoşlanması çok normal. Çünkü çocukların ilk aşkları genelde anne babaları olur. Freudian yaklaşımı vardır ya. Biraz o orada var ama Talia ile Luke zaten her şeyin farkında, bilincinde olduğu için ve Annabeth bilincinde olmayan küçücük bir çocuk olduğu için bunu hissediyor. Ama Talia ile Luke'un zaten yaşadıkları yani onlara bir sevgi, bir aşk yaşama imkanı, zamanı sağlayacak bir zamanları yok. Hani sürekli Evet. kaçıyorlar, sürekli mücadele ediyorlar. Yani o aşk yaşamaya nerede imkan bulacaklar? Peki bu interview'da daha böyle bir ilişki gibi mi yoksa platonik bir şeymiş gibi mi? İma edilmiş. Yani çok açık bir şey söylemiyor kız ama işte Luke'la olan ilişkilerinde birazcık değişiklik var gibisinden bir şey söylemiş. Adanın da ilk aklına bu geldi. Eğer böyle bir şey olursa hani biz çok isyan edeceğiz gibi konuştuk. Hani o yüzden ihtimaller üzerinden. İnşallah böyle değildir diye Ya düşünüyorum inşallah. işte. Ben şeyi bile mesela ben genel anlamda Luke'un oyuncusuna da bayıldım. Luke karakterinin mesela bazı karakterlerin yazımı hoşuma gitti benim. Çok hoşuma gitti. Film gibi bir fecaatten sonra, o iğrenç filmden sonra yani özellikle oradakinden çok daha farklı bir Luke ve böyle gerçekten daha arkadaş canlısı ve aynı zamanda Percy'yi anlayan bir yerden vermiş Derin bir olmaları. karakteri var dizide. Gerçekten Evet. derin bir karakter var. Umarım açarlar daha da karakteri ve babasıyla ilişkisini yani ben Evet. o sahneleri babasıyla sahnelerini görmek çok istiyorum. Evet. Yani doğru düzgün gerçekten o iki karakterin birbirleriyle o dinamiklerini görmek çok istiyorum. Ama mesela benim Luke'taki işte okey ama neden mesela Annabeth'in Luke'a duyduğu güven ve şeyi görmedik? Hani neden mesela Annabeth Luke'a şey gözüyle bakabilir. Çünkü ondan çok yaşça büyük bir çocuk seni koruyor. Düşünsene yani. Evet, idolize ediyor ve otomatik olarak korunma hissi sende sevgi besletiyor direkt zaten. Aynen öyle ve kendini koruyamadığın bir yaşta Evet. sana Evet. ev ve aile hissiyatı Evet, veriyor. veriyor. O yüzden o hayranlığın ve yıllarca da birlikte aynı kampta kalıyorsun. Bir hayranlığın hoşlanmaya dönüşmesini mesela algılayabiliyorum. Diyebiliyorum ki okey mesela o ona o gözle bakabilir. Çünkü zaten Talya'yla Luke'un zaman geçirdiği zaman boyunca koşuyorlar, kaçıyorlar ve saklanıyorlar ve yaşam mücadelesi veriyorlar. Sürekli şey gibi düşün. Annen sürekli seni düşünüyor, seni giydiriyor, seni yediriyor, seni içiriyor, seni yıkıyor. Ama sen o sırada lay lay lam hayatını yaşıyorsun. Ama annen seni düşünmek zorunda. Talya ile Luke öyle bir dönemde yani. Aynen öyle. Erken olgunlaşıyorlar orada. Aynen öyle ve yani bilmiyorum bana çok başka var mı böyle bildiğin? Sanırım Canavarlar Denizi'nde kitapta olmayan bir karakter geliyor diye biliyoruz. Cast edilmiş. Yani sırf dizi için yazılmış bir şey. Ama onunla ilgili bir bilgimiz yok. Sadece hani ne katacaklar, neyi çıkartacak. Silena'yı mı mesela çıkartacaklar vesaire gibi. Şeyi biliyorum bir de. Clarice'in işi olmadığı halde e, dahil olduğu bir sezon olacak gibi duruyor. Titan'ın lanetinde galiba Clarice çok yoktu. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa Canavarlar Denizi'nde miydi? Canavarlar Denizi'nde ama öncülük ediyordu galiba. Canavarlar Olmadı. Denizi'nde ilk gidiyordu ya hani savaşa ilk onu gönderiyorlardı Hı hı. şey olarak. Belki onların sahnelerini arttırdılar ya da. Galiba evet işte Clarice'in oyuncusunun çok olduğu yani hangi sezondan gelen görüntü olduğunu bilmiyorum. Çünkü iki sezon böyle yan yana falan dip dibe çekildi. Hani Canavarlar Denizi'nden gelen bir görüntü mü Titan'ın lanetinden mi onu ayırt edemedim ama olmaması gereken bir noktada bir ekiple görüldüğünü görüyoruz Clarice'in. Yani dahil edilmiş mesela hani orada yoktu kitapta gibi falan. Okay. Böyle değişiklikler var. Yani adanın yorumuna göre Rick Riordan yazdığı bazı şeylerden memnun değil ya da pişman ve onları değiştirmek istiyor gibi bir yorumu var onun.
En azından şey değil diyeyim. Hani ya Rowling gibi çıkıklık yapıp da ben öyle demedim. Ay, bunu yiyeceksiniz. Ben bu yemeği yaptım falan. Çekmiyor en azından. Yaşlandı, bunadı der geçersin maksimum. Tamam mı? Hani en azından o. Yani alan alır, almayan almaz. Biz böyle karar verdik. Biz de böyle yorumluyoruz diyor adam. Evet, bir Maksimum de bu. ortada çok büyük bir bütçe var ve hani çok da izlenmiş bir dizi var ortada. Yani 110 Evet. milyon falanlara gelen bir Maşallah. şeyler duydum. Yani bir de o bütçe şimdi biz birinci sezonda, ikinci sezon bunun büyük ihtimalle yapım Çok daha iki yüksek. katını bekleyecek. Beklediğine göre de bir bütçe ayırdığı için hani kar elde etmeye çalışacakları için hani bilemiyorum yani bence Çok daha iyi de gözüküyor bu arada fragman. Yani CGI'leri kalite, falan. sinematografi ve saç her şey daha iyi gözüküyor birinci sezona göre. Değil mi? Ben mesela birinci sezona göre açılışını falan da beğendim. O direkt savaşın içerisinde, denizin içerisinde gene tabii ki hani Percy'nin güçlerinin daha da çoğaldığını gördüğümüz o son fragmanın son sahnesinde falan iyi bence yani izlediğim şeyden bayağı bir okey oldum. Clarice mevzusunda da ben mesela izlemek isterim. Nasıl konulduğuyla ilgili. Değişebilir mesela. Evet Hani işte. ben okey bu dünyayı genişletelim ve mesela hiç bilmediğimiz bir karakter gelecekse de okey gelsin. Ama mesela nasıl gelecek? Neye katkı sağlayacak ve dünyaya uygun mu? Hani dünyaya ve karakterlere bir katkısı olacaksa okey yani benim için Aynen. hiçbir problem. Belki Yani de fan Kirsten karakter çıkartmayacaksa bundan okeyim. Genişlet. İstediğin gibi alternatif yaz. Ama evet uysun. Şeyi olsun. Standartı zemine otursun mesela. Bu İşte o arada yüzden çok pardon. yok Adanın yok dediği estağfurullah. şeyi izledim, müzikali izledim. Çok severek Percy Jackson müzikalini mi? evet. He. Mesela o müzikali izledim. Ya beğendim. Gene bence güzel bir müzikal. Ben yani zaten müzikal olayını çok seviyorum. İzlemeyi de Ben de çok bayılırım. seviyorum. Bayılırım yani aynen. Yani o yüzden ekstra bir artıyla başladı bana. Ama şey olayın da mesela hoşuma gitti. O müzikalde de mesela hiç kitapta görmediğim şeyler de vardı. Güzel ek olarak yorumladım mesela. Aynen Değil mi? ikonik hale getiriyor aslında o sahneyi ve karakterleri. Ya şeydir. Eğer kitapta boşluk varsa onu doğru doldurabiliyorsan her zaman tutar. Şeydir. Mesela Tolkien'in evreninde böyle bir boşluk bulamazsın. Dolayısıyla onu alternatif olarak yorumlamak çok zordur. Ve yorumladığın zaman da ters tepme ihtimali çok yüksektir. Ama Harry Potter, Percy Jackson gibi biraz daha basit düzeyde diyorum. Yazılan ve aslında o kadar da edebi dünya hedefi olmayan başta. Çünkü yani Percy Jackson okuyorum hani dümdüz çocuk kitabı şey ama bana hissettirdikleri farklı muhabbeti. Yani edebi derinliği var cümlesinin Hı hı. basit olmasına rağmen. Onlarda o boşlukları doldurabiliyorsan bu demektir ki dünya sana her imkanı sağlayabilecek bir genişlikte. Yani sen Melez kampındaki herhangi bir çocuğu alıp o hikayeye koyabiliyorsan ya Hermes çocuğu olsun, Dionysos çocuğu olsun, bilmem ne çocuğu olsun, tutturabiliyorsan okey. Ama mesela atıyorum ilk kitapta hiçbir üç büyük çocuğu yokken sadece Percy geldiği için bir sorun oluşturuyordu ya. Ha sen oraya iki tane daha Poseidon çocuğu koyarsan orada mesela bir sorun olur. O bir Evet. sorundur. Uymuyor. Çünkü orada asıl amaç Percy'nin tek kalmasıydı Hı. falan uzun dönemde Evet. Bütün gibi. hikayeyi bozuyor çünkü. Aynen öyle. Aynen. Ya şey olarak da ben mesela bir de şimdi Percy Jackson Harry Potter çocuklara hitap eden bir kitaplar olduğu için şu anda mesela biz izleyicisi olarak büyüdüğümüz için genişletilmesine varız çünkü bazını zaten seviyoruz Evet, kitabın. evet. Ama mesela işte ben şeyde yokum mesela House of Dragon'ı izliyor musun? İzliyorum. İkinci sezon benim hayatımda beni en büyük hayal kırıklığına yani o kadar sinirlenerek izlediğim bir ikinci sezon var ki. Hiçbir şey olmadı ikinci sezonda. Her şey oldu ama hiçbir şey Hiçbir olmadı şey olmadı. gözüküyor. Yani mesela kan ve peynir olayı Hı hı. mesela benim okurken de böyle Allah'ım bunu nasıl yapacaklar? Hani bu tekrar tekrar okuduğum ve şok olduğum ve böyle gerçekten kalbimin ağzında attığı bir bölüm. Ve onu mesela ben Çok ne basit diye izledim? geçtiler değil mi? Ben ne Çok izledim? Yani ya tamam olayları zaten biraz House of Dragon, Game of Thrones hani büyük olayları çok vurucu gösteriyor ama küçük bir şeymiş gibi dünyanın içerisinde aynen. gösteriyor. Yani şöyle hani ilk bölümde işte çocuğu mesela Game of Thrones'da çocuk atmak en klasik Evet. sahne ya. Aslında dünyanın içerisinde bunu normalize ettiriyor ama izleyene şok ettirici bir şekilde gösteriyor bunu. İşte mesela House of Dragon'ın ikinci sezonunda böyle çok olay olmasına rağmen hiçbirinde ben bir şey hissetmedim. Hissettirmedi bana ve yani mesela üçüncü sezonu heyecanla bekliyorum çünkü takıntılıyım. Yani takıntılıyım. Ben o şeyi göreceğim. Yani istediğim, okuduğum şeyi göreceğim abi. Ve hani o hissiyatı istiyorum. O yüzden de gene izleyeceğim ama şeymiş.
George R. R. Martin gene dönüyormuş. Ha, O iyi bari yüzden en azından. o yüzden bir şeyim var yani. Okey, izleyebileceğiz belki de, hani senaryosal anlamda da daha güzel bir şey izleyebileceğiz diye umuyorum. Umarım. Umarım yani. Umarım. Mesela orada ben direkt kitaptan şeyler göreyim. Varım Hı yani. hı. Kitaptan şeyleri bana şok edici bir biçimde gösterdiği sürece varım yani. Olsun. Ben kitapları okumamama rağmen şeyi fark ettim yani. Hani birinci sezondaki yükseliş ve ikinci sezondaki yani bir şey oldu mu hiçbir şey olmadı kısmını ben bile fark ettim. Kitabı okumamış olmama Değil rağmen mi? yani. Yani Yani. birinci sezondaki çoğu sahnede gene George R. R. Martin başında olduğu için zaten çoğu sahnede, özellikle mesela doğum sahnesi falan yani, üf, o çekim açısı, senaryosu anlamda hani e, doğduğu andan itibaren gidip bebeği kan içerisinde götürüyor olması, o Çok çekim etkileyici bir sahneydi. Yani hani satır arası okumak denir ve o satır arası çok doluydu o sahnenin. çok, ve annesi doğumda ölen bir karakter olarak bunu görüyor olmak, Aynen. yani of diyordum yani, evet ya, Game of Thrones'tan aldığım tat buydu ilk sezonlarda, yani buydu, ama ikinci sezonda tamamen entrika dizisi izliyormuşum gibi geldi Bir şey yani. diyeyim mi? Bu bana biraz daha şey gibi işte patriarka yazımı gibi geliyor. Hani şey demiştin ya Luke'un karakteri filmlere göre daha güzel derinleşiyor. Daha iyi sevdim bunu diye. Ama ana metin mesela çok daha basit kalmış. Erkekler erkek yazabiliyor ama kadın yazamıyor. Çoğu erkek kadın yazmakta çok zorlanıyor. Ama kadınlar ikisini de çok Çok rahat doğru. yazabiliyor. Ee, Geçen gün konuştuğum bir arkadaşım şey demişti. Brandon Sanderson kadınları çok iyi yazabiliyor demişti ve sanırım bunu yapabilen tek erkek yazar falan olabilir gibisinden bir yorum yapmıştı. Ben Brandon Sanderson'ı daha okumadım ama bu çok zor bir şey gerçekten. Erkeklerin kadın yazması inanılmaz zor ve bunu da zaten yani sen yorum yaptığın an orada fark ettim. Dedim kesin bunu o zaman erkek eli değdi. Yani erkek eli değmiş gibi bir şey oldu bu yani hani. Belli Evet. oluyor. Ha, her erkeği de zan altında bırakmayayım şimdi. İyi yazanı da var. Evet eyvallah George R. R. Martin de bak güzel yazıyor falan ama Ama yapı gereği bence, senaryo. Senaryoya dönüşünce bir kötü mü oluyor acaba? ya ben biraz senaryo biraz duygusal bir eklenti eklemen gerekiyor ya yazılan şeye. Ekstradan duygusal bir şey eklemen, yani bu duygusaldan kastım ağlamak falan değil. Yani duygu eklemen gerekiyor o karaktere. Show don't tell muhabbeti. Hani göster anlatma. Çünkü e, bu yorumu daha ne kadar temiz yapabilirdim bilmiyorum. Hani dedin ya annesi doğumda ölen bir karakterin doğumu yaptıktan sonra kanlı kanlı o çocuğu götürmesi. Gösterdi sana bunu anlatmadı. Aynen Tek tek öyle. şey demedi yani. Ben doğumda annemi kaybetmiştim ve beni böyle yürüttü. Ben bunu Allah belası. Bunu demedi. Sana bunu gösterdi ve sen bunu aldın ve bundan memnunsun. İşte zaten ben zaten nefret ederim böyle anlatılan hikayelerde, ben böyle olurum. Abi anlatma bana ya. Bana ne senin? Mesela geçmişini anlatan bir hikaye karakter gördüğüm anda şey oluyorum. Öf, sen de ne dramatik oluyorum, tamam Bunun mı? sebebi ne biliyor musun? Herkes yanda artık tüketmeye başladığı için kulaktan şey yapmaya başlıyorlar. Yani izlemeye vakit ayırmıyorlar. Bu hani Evet. sinema ve dizi sanatının diyeyim. Çünkü o da bir artık sanat alanı gibi ayrı bir şey. Ona o istediği şeyi ilgiyi göstermiyorlar. Sinemalara gitmiyoruz vesaire muhabbeti var ya hani paramız Evet. olmamasını, paramız yetmemesine, vaktimiz olmamasını hiçbir bunları geçiyorum. Ama o istediği ilgiyi, kaliteyi ona gösteremememizin sebebi çünkü yanda tüketiyoruz. O Çok. yüzden de dinliyor diyor ki ha tamam şu an burada bu oluyor diyor. Bir yandan da başka bir şey yapmaya devam ediyor. Aynen öyle. Aslında birazcık da Marvel kültürüyle de gelen bir tık bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunun. Çünkü Hmm. neden? Şimdi şöyle bir şey var ya, Marvel'ın mesela e, benim çok en sevdiğim filmi Infinity Wars'dır. Marvel'ın derken işte Avengers'ların en sevdiğim filmi Infinity Wars'dır o bütün fazlarda. Çünkü belli bir bu duyma mevzusundan çok şok edici bir sonla süper kahraman filmini bitirdiği için seni şok eden bir aslında final veriyor ve mesela orada kalsaydı o benim için sinemasal anlamda mesela ben çok tatmin olmuş bir seyirci olurdum açıkçası. Hı hı. Ama zamanla hızlı fast food mevzusuna girdi Aynen ya öyle. olay. Bu işte House of Dragon'ın ikinci sezonunda da gördüğümüz karakterler anlatmaya başlıyor. Yaşamaya ve hani işte hızlıca olaylar anlatılıyor ama o olayın duygusu gösterilmiyor. İşte bu Marvel'dan çok üretmesiyle birlikte aşırı fazla karakter üretiyor. Hı hı. Sinemayı yönlendiriyor Hı Marvel hı. gibi bir yapım şirketi. Otomatikman yönlendiriyor ve bu yüzden de karakterler bir şey yaşıyor ve çok hızlı her şey oluyor. Ve çok karakter geliyor. Bu yüzden Hı de bir hı. karakterin ne yaşadığını hissiyatına girmiyor.
Evet. Ya şey muhabbeti, Peter Quill mesela orada Thanos'u tokatlamasaydı işte şu an her şey bitmişti muhabbeti var ya, herkes Peter Quill'i suçluyor. Bunlar çok böyle bakışlar. Peter Quill karakterini sevdiğimden ya da oyuncusundan nefret ediyorum, Chris Pratt'ten, o ayrı. Karakteri favorim olduğu için savunmuyorum ama değil zaten favorim falan. Ama şöyle bir şey var. Peter Quill yani dümdüz dünyana gelen bir insan. Orada uzaylısı var, bilmem nesi var. Orada insan ve anne sevgisine aç bir çocuk ve dışarıda yaşamış zorluklarla bilmem nelerle ve orada hayatında en önem verdiği ikinci kadın figürüne bir zarar geldiğini duyarak en insani tepkiyi veriyor ve insanlar diyor ki bok gibi olmuş. Niye Thanos'un kolunu kesmediler? Niye işte o sırada Thanos'u tokatlamış da şey yapmış. Karakterine uygun davrandı diye karaktere kızıyorlar. Her karakter akıllı davranacaksa o zaman dünyada aptal olmaması gerekiyor. Yani bir de hayat genel anlamda mesela benim en sevdiğim şey o filmdi dememin sebebi hepsini insanlaştırdıkları için biraz. Evet. Thanos Evet. da dahil ve gerçekten de hayat şöyle anlardan ibaret ya. Evet. Gerçek hayat böyle bir şey. Ya kimse her duygusunu kontrol altında tutup hareketlerini planlayarak devam etmiyor hayatına. Bu Thanos'u da buna Thanos'u ve aynı zamanda Thor'u da eklemeleri mesela. Thor karakteri de gidip kafasını uçurmuyor diye büyük hezeyanlar evet. yaşıyor ya. Ve Evet. Tanrı karakteri yani şey Evet. tanrısı, Mitoloji yani tanrısı. Bu aynen. mitolojide bir tanrı karaktere insani bir şey yüklemiş olmaları da mesela benim hoşuma giden bir şey. Ve diyorum ki okey abi, çünkü onu da insanlaştırıyorlar. Onu da bir hikaye arka haline getiriyorlar o karakterin. Bir geçmişi olacak ve bir hataları olacak. Ona göre hareket edecek psikolojisi var o karakterin çünkü. Bir beyni, bir psikolojisi var. Ve mesela bunlar benim çok hoşuma giden şeyler. Ama işte Marvel artık çok üretmekten kaynaklanan bir şey. Sektörü de o hale getiriyorlar biraz. Çünkü satıyorlar, çok iyi satıyorlar. Çünkü bir event haline getirdikleri için de öyle. Sinemayı bir event, gerçekten bunun da seviyorum çünkü sinemayı yani halen daha tutuyorlar fiziksel anlamda. Sinemayı diyorlar ki gelin, hani gelin, şurada böyle bir etkinlik var, böyle bir birlikte bir kolaboratif bir etkinlik haline getiriyorlar. Bunu da seviyorum ama işte bunun hem pozitif yanları hem de negatif yanları var. Maalesef. Aynen öyle. Çünkü kontenti bu sefer içini boşaltıp sadece bir etkinlik haline getirmiş oluyorlar olayları. Ama işte en başında öyle aslında o kadar da bir faza gelene kadar, yani o Infinity War fazına gelene kadar oluşturdukları storyline'a varım yani. Okey, o olabilir. Boşluk filmi var bence. Tabii katılıyorum. Ama işte o işte senin fazla üretmeye geldiğinde böyle gerçekten çok fazla karakter ve her karakter birbirleriyle bağlı, okey. Ama ne hikayesi var o karakterin? Yani ben neden izliyorum bu karakteri oluyorsun? İşte bu bütün bir sektörü aslında değiştiriyor açıkçası. Hepsinin Şey bir diyeyim bağı. mi? Şu yaptığın yorumları dinlerken böyle sıfır şaka o kadar hayran hayran dinledim ki yani dümdüz bir tüketici olmadığını ve her şeyin arkasındaki yani Marvel kadar basit bir şeyi hani Marvel çok artık şey yani böyle basic ve aşağı görülen bir noktaya geldi ya, kendini o noktaya getirdi. Orayı bile aslında aradaki o satır arasını okuyabildiğini, aslında arkadaki şu amaç olduğunu, bir felsefesi olduğunu, yani saçma sapan bir süper kahraman filmi olmasına rağmen altının dolu olduğunu görebiliyor olman şu an böyle şey oldu, hissettirdi bana. Ya böyle insanlar var ve şu an böyle şey gibi oldum. Hayranlıkla izliyorum, dinliyorum seni o yüzden böyle. Ben de seni öyle. Ben de seni öyle. Ben zaten sen de kesinlikle böyle bir izleyici olduğunu bildiğim için de aslında bu kadar rahat konuşuyorum. Çünkü genelde insanlar işte bizim gibi bu sektöre bu gözle bakmayan insanlar için işte dediğin gibi Marvel sadece ve Evet. hani ama aslında çok büyük para dönüyor ya. Bunu gözünüzü açın demek istiyorum. Yani çok büyük para dönüyor. Şu anda o hani kendilerini aşağıladıkları noktaya koyuyorlar. Çünkü önemsemelerini istemiyorsun sen izleyici olarak. Kazandıkları parayı da önemsememeni istedikleri için kendilerini oraya koyuyorlar, konumlandırıyorlar aslında. Ama aslında çok büyük paralar dönüyor ve o paralar aslında sektörün hepsine böyle domino taşı gibi etki ediyor. Yani sen gittiğinde, onu izlediğinde, ona o parayı verdiğinde aslında o bir kişi olmuyor. Hani ya oluşturdukları bir toplumsal kültür oluşturuyorlar. İzleme kültürü oluşturuyorlar yani. İşte ama maalesef Ya umarım işin mutfağını bilen konuşunca ne güzel konuşuyor işte ya. karşımdaki insan da öyle. Ya kardeşim beni övme ya. Ben burada film sektöründen bahsediyorum. Sen bıraksana beni ya. Film sektörünün pisliklerini ne güzel işte önüme seriyorsun. Oh mis gibi ya. Kardeşim uyanın bak, derini dinleyin artık. Şunu algılayın ya. Ya, Ne güzel konuşuyor aynen. kız.
Aynen bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu bütün bilgilerin bu arada bildiğim bir şey varsa da bütün hepsi gerçekten biraz da senin videoların zaten geek yapar. Her şey. Abart öncelikle. Öncelikle daha da abart. Ya bak. Daha da. Hı hı. Ama yok yani Birbirimizi şey. aslında besliyoruz bence. Mesela sen de benim Evet. çok şey alıyorum şu anda. Bence işte tartışma mevzusu bu şeyi de açmamın sebebi de bu. Yani benim kendi açımdan tartışmak ya. Bence tartışalım, konuşalım. Yani hani kadınlar olarak da hadi biraz yani bu parasal mevzulara da girelim abi. Hani konuşalım bu parasal mevzuları da bizim kafamız basmıyor mu paraya? Basıyor. Bir şey Ya. değil mi? Kadınlar o kadar yani hani üşenmek de değil de canı istese var ya dünyanın içinden geçer de hani şey biraz da yani tamam ben erkeğe laf anlatmakla uğraşamayacağım. Yoruldum artık falan oluyor da uğraşmıyoruz muhtemelen. Aynen öyle. Yani aslında bu bütçe mevzuları, toplumsal yönlendirme, bu pazarlamayı ben okudukça biraz fazla toplumsal yönlendirme ile ilgili çok fazla okumaya başladım aslında. Çünkü pazarlama denen şey biraz insanlar toplumda özellikle Türkiye'de pazarlama böyle eve gelen pazarlamacı gibi geliyor. Ama aslında böyle dünyadaki her şeyin reklamdan ibaret olduğunu ve toplumları kalıplaştırdığını, o pazarlamaların, onun bunun şunun aslında toplumları oluşturmaya başladığını görüyorsun. Ve bu da senin sinirlerini bozuyor. Farkında olmak çok çok kötü bir şey. O yüzden yani şey gerçekten cahillik mutluluktur diyoruz ya gerçekten öyle. Çok okudukça mutsuzlaştım ben yani. O yüzden önermiyorum. Okumayın. Yalnız cahillik. Okumayın ya ne yapacaksınız okuyup? Boş ver. CV atmaktan cahillik mutluluk abi. En güzeli. Gerçekten öyle her şeyin farkında olup ne yapacağım? Ay şuram ağrıyormuş. Neden? Boş ver ya. Allah öyle demiş. Geç boş ver. Vallahi kafam rahatlıyor ya. Of bir şey söyleyeyim mi? Hak vereceğim ama vermekte ya şu anda videoyu bununla şey yapmak istemiyorum anladım. Cahil olun ve bitirelim. Hayır okuyun Cahilliğin ama elbette. Bir şeylerin farkına varın. Mükemmel bir şey bilgi. Ama işte şeyin farkına varmak insanı çok üzüyor, yoruyor. Yani hayatın bir önemi yok. Mutluluğu var bir de hayatın bir önemi yok. Üzgünlüğü var. Yani bir cümlede iki farklı şey hissedebiliyorsun gibi bir şeye giriyor ve aynen. İnsan olmak çok zor bir şey ve biz aslında yani hayatta kaldığımız her gün, her saniye, her dakika inanılmaz bir şey başarıyoruz. Bunun farkında olun. Bir şeyleri bilin elbette. Öğrenin. Güzel bir şey. Ama işte bununla başa çıkma, bunun negatif yönleriyle başa çıkmaya çalışmak biraz zorladığı için. Çünkü Evet. mesela diyorum ya hani benim psikolojik şemamı çözdü psikoloji bilenler falan diyorum. Ya ben bunların bir şema olup olmadığını bilmeden neden böyleyim diye sorup sadece soru olarak da kafamda kalabilirdi. Ama ben keşfetmişim bunu, öğrenmişim. Demişim ki bu buradan geliyor. Bu dede issues, bu mommy issues, bu sevilmemek, bu önemsenmemek. Kardeşim bildim de neyime yaradı? Hiç. Yani ne yazık bomboş çene çalıyor. Boş ver. Ama belki de bu yüzden içerik üretmek istiyoruz işte. Evet, evet. Anlatma Yani ihtiyacı oradan geliyor. abi ben bir şeyler öğrendim. Bunu birine söylemem lazım. Kesinlikle böyle. Hem de sıfır filtre var ya ben de dedi işi var ya. Ya niye yani filtre yapayım ki bir de yani. Bir de yani sıfır ciddiye almak. Biraz da böyle Evet. hani şeyim abi ciddiye alırız da hadi dalga geçelim bir şeylerle. Coping mi? Abi başka türlü hayatta kalamıyorsun. Yani çünkü öleceğini bilerek yaşayan bir varlıksın sen. Bak direkt çok felsefik ve aşırı nihilistik ve aşırı negatif bir yerden gireceğim ama öleceğini bilerek yaşıyorsun ve her saniye ölebilirsin. Bilgisi var sende. Hayatını istediğin gibi yaşamak istiyorsun ama istediğin gibi yaşamak için de bir şeyleri feda etmen gerekiyor. Yani çok zor bir varlıksın sen zaten. Yani o yüzden mecbur coping mekanizm geliştiriyorsun böyle. Aynen geçiyorsun. öyle. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Şey daha konuşuruz ama ben bence video record'unu kapatayım kaç saat olacak. Tamam Onu tamam. kapatayım. Zaten yani ben senin muhabbetine hasta kaldım. Ben gerçekten senin çok dolu olduğunu ve şeyi gördüm. Yani gerçekten inanılmaz bir cevhersin. Çok güzel yontulduğun zaman çok güzel yerlere gideceksin. Son olarak bunu tekrar söylemek istiyorum. Yani umarım yolun inanılmaz açık olur. Çok 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 ileri gidersin ve o istediğin yapım şirketini umarım kurarsın. Yani son raddeye kadar arkandayım. Her zaman arkandayım. Yürü go girl. Umarım hep O yüzden birlikte yaparız. Bu umarım. işbirliğini yani hiç kaybetmek istemiyorum. Senin gibi insanlar Asla.
genç, bu kadar zeki kadınlarla birlikte çalışmak en büyük hayallerim zatenden biri yani. Bu şeyi de asla kaybetmeyiz, ben kaybettirmem, ben bırakmam. Ömrüm, enerjim ve motivasyonum yettikçe ben bir şeylere yardımcı olurum. Motivasyon işi bende, ben motivasyonu sağlarım. İşte enerji ve ömür kalıyor geriye. Çok da mühim değil. Tabii, onu da bir şekilde hallederiz. Vitaminler falan Tabii. hallederiz. Yani Percy Jackson diye çıktık ama belki sonrasında Percy Jackson'ın hani daha detaylı bir biçimde. Tabii ki de. Tabii ki. Ne zaman istersen gelirim. Ben çok keyif aldım seninle muhabbetten. Fark ettiysen yani saatlerdir konuşuyoruz. Ben kaç saat geçtiğini bilmiyorum bile şu anda. Ben de bilmiyorum. Ben şeyden dolayı biliyorum. Record'u ne zaman kapatsam acaba diye biliyorum sadece. Hani yoksa ben seninle oturup yani özellikle deneyimlerinden, yani gerçekten deneyimlerini böyle saatlerce dinlerim. Saatlerce dinlerim. Çok zaten bir de o samimiyeti alınca inanmaya başlıyorsun o deneyimlere ve kolay kolay da olmuyor bu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok Ben teşekkür teşekkür ederim. ederim. Çok Hem sağ ol beni samimiyetin için hem yani söylediklerin zaten müthiş ötesi şeyler. Onlara ayrı ayrı da teşekkür edeceğim. Ama bu videoyu burada kapatalım. Ama sonrasında da zaten bu videolar umarım devam eder diye. İletişimde kalacağız mutlaka kalırız. seninle. Kalırız. Teşekkür ederim, dinleyenler için de çok teşekkür ederim, izleyenlere, dinleyenlere. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim.